Martin askeri geçim koşullarını bile oluşturamamıştı. Bu yüzden yaz mevsimini güçlük, zorluk ve stres içinde geçirdi. Aralıksız yazdı. Yazdıklarını ya gönderdi ya da elden götürdü. Yazıları okuyup değerlendiren editörler ve okurlar tatile çıkmışlardı. 3 hafta içinde yazıları değerlendirip yanıt veren yayın evleri gitmiş, yerlerine sanki bu yazıları ellerinde tutmak için uğraş veren yayın evleri gelmişti. Çünkü yazılarını 3 ay hatta daha fazla alıkoymuşlardı. Yayın evlerinin bu şekilde ağızlarına kilit vurulmuş gibi susuşlarında bulduğu biricik teselli posta masraflarından kurtulmuş olmasıydı. Yalnız soyguncu yayın evleri faaliyetlerine harıl harıl devam ediyordu. Martin de bunlara denizciliğin mesleği, inci avcılığı, kaplumbağa avcılığı ve kuzeydoğu rüzgarları gibi ilk çalışmalarını gönderdi. Bu yazılarına karşılık bir tek kuruş bile alamadı. Bununla birlikte 6 aylık bir mektuplaşmadan sonra kaplumbağa avcılığına karşılık taviz olarak bir adet tıraş makinesi kopardığı kuzeydoğu rüzgarları için kendisine $5 ödeneceği, ayrıca 5 yıllık abone kaydı yapılacağı hususunda mutabık kaldığı The Acropolis yalnızca anlaşmanın 2. maddesine uymuştu. Stevenson üzerine yazdığı bir makale için Matev Arnotvari bir zevk ve delik bir ceple dergi çıkaran Bostonlu bir editörden $2 koparmayı başardı. Beyninden kor halinde henüz çıkmış, yeni bitmiş, 200 mısralık zekice bir hiciv şiiri olan Peri ile İnci, büyük bir demiryolu şirketinin yardımıyla çıkan bir San Francisco dergisi editörünün kalbini kazandı. Editör mektubunda kendisine trende nakil ücreti alınmaması şeklinde bir ödeme teklifinde bulununca, Martin de bunun kendi bulunduğu yerde mümkün olup olmadığını sordu. Bu koşul Martin'e uymayınca şiirini geri istedi. Editörün üzüntüleriyle birlikte geri gelen şiiri tekrar San Francisco'ya ama bu defa The Hornet dergiye gönderdi. Bu dergi üflene üflene 1. kaliteden yıldızlar kadar parlatılan kibirli bir aylık dergiydi. Ne var ki The Hornet'ın ışığı daha Martin doğmadan çok önce sönmeye başlamıştı. Editör Martin'e şiiri için $15 vereceğini vaat etti. Ama şiir yayınlanınca vaadini unuttu. Bir sürü mektubuna cevap alamayan Martin kızarak adamakıllı bir mektup döşendi ve bu sefer cevap aldı. Mektubu yazan yeni bir editördü. Martin'e soğuk bir şekilde eski editörün hatalarından kendisinin sorumlu tutulamayacağını, Peri ile Cin de zaten aldırış edemediğini bildiriyordu. Ama Martin'e en zalim muameleyi yapan The Globe adındaki Chicago'da çıkan bir dergi oldu. Martin, deniz liriklerini açlıktan ölme sınırına gelene kadar yayınlamak istememişti. Şiirler bir düzine kadar dergi tarafından reddedildikten sonra gelip The Globe'in bürosuna yatmaya başladı. Eserin bütününde 30 şiir vardı ve Martin bunların tanesini $1 alacaktı. İlk ay 4'ü yayınlandı ve Martin hemen $4'lık bir çek aldı. Ama dergiye bir göz atınca karşılaştığı cinayet kanını dondurdu. Şiirlerin bazılarının adı bile değiştirilmişti. Mesela son, en son olarak değiştirilmişti. Ötelerdeki kayaların şarkısı da mercan kayalarının şarkısı olmuştu. Bazılarında ise şiirlerin asıl adları
tamamıyla değişik, hiç uygun olmayan bir atla değiştirilmişti. Kendisinin Medusa Işıkları adını verdiği şiirine editör isim olarak tersine giden iz koymuştu. Ama asıl şiirlerin içinde yapılan katliam korkunçtu. Martin homurdandı, terledi, ellerini saçlarının arasına soktu. Cümlecikler, mısralar, kıtalar değişip doğranmış, yerleri değiştirilmiş, bunlarla akıl almayacak kadar hokkabazca oynanmıştı. Bazen mısralarının, kıtalarının yerine kendinin olmayan mısralar, kıtalar konmuştu. Böyle bir işi deli olmayan bir editörün yapabileceği aklı almıyordu. Aklına en yatkın gelen ihtimal bu ameliyatı hizmetçinin ya da Stornof'un yapmış olabileceğiydi. Martin hemen bir mektup yazarak editörden yayını durdurmasının ve liriklerini geri göndermesini rica etti. Rica ederek, yalvararak, tehdit ederek tekrar yazdı. Ama mektuplarına aldıran olmadı. 30 şiirin hepsi yayınlanana kadar bu katliam her ay devam etti. Ve Martin her ay o sayıda çıkan şiirler için bir çek aldı. Gitgide ıvır zıvır yazılara sürüklenen Martin, bu gibi kötü serüvenlere rağmen White Mouse'dan aldığı çekin yarattığı ümit ile dayanmaya devam ediyordu. Haftalık zirai dergilerle ticaret gazetelerinde kendine rahat bir alan bulan Martin, dini dergilere kalsa açlıktan kolayca öleceğini de anladı bu arada. Parasının tamamıyla suyunu çektiği, siyah elbisenin de rehinciyi boyadığı bir sırada, Cumhuriyet Partisi İl Komitesi tarafından düzenlenen bir yarışmada hedefi tam 12'den vurdu. 3 dalda yapılan yarışmanın bütün dallarına girdi ve bütün yarışma süresince yaşamak için böylesine zorluklara katlanmak zorunda kalışından ötürü kendi kendine acı acı güldü. Şiiri $10 birincilik ödülünü, seçim şarkısı $5 ikincilik ödülünü, Cumhuriyet Partisi'nin prensipleri üzerine yazdığı denemesi de $25 birincilik ödülünü kazandı. Parayı almak için harekete geçene kadar Martin sonuçtan gayet memnundu. İl komitesinde işler ters gidiyor olmalıydı. Komitenin üyeleri arasında zengin bir bankerler, bir senatör bulunmasına rağmen para görünürlerde yoktu. Daha bu sorunun ateşi küllenmeden Martin buna benzer bir başka yarışmada da birincilik ödülünü kazanarak Demokrat Parti'nin prensiplerini de anladığını ispat etti. Üstelik $25 tutan parasını da aldı. Ama birinci yarışmadan kazandığı $40 hiçbir zaman alamadı. Günahlarını itiraf edip kendini affettirmek için Ruth'u özleyen Martin, Ruth'un Oakland'daki evine kadar uzun yolu tepip geri dönmesinin çok zamanını alacağını karar vererek rehinde bisikleti yerine siyah elbisesini bıraktı. Bisiklet ona hem idman veriyor, hem çalışabilmesi için zaman kazandırıyor, hem de böylelikle Ruth'u görebilmesini mümkün kılıyordu. Bir golf pantolonla eski bir süeter ona Ruth'la birlikte bisikletli akşam gezilerine çıkabileceği doğru dürüst bir kılık edinmişti. Zaten Ruth'u Mrs. Morse'un kızını eğlendirme kampanyasını bütün şiddetiyle yürüttüğü, kendi evlerinde görmesine pek imkan kalmamıştı artık. Orada karşılaştığı ve kısa bir zaman önce kendisine aşağıdan baktığı yüce varlıklar şimdi sıkıyordu onu. Artık yücelikleri filan kalmamıştı. Çektiği sıkıntılar, uğradığı hayal kırıklıkları, sıkı çalışma yüzünden Martin sinirli, huysuz olmuştu ve bu çeşit kimselerle konuşmak onu deliye çeviriyordu. Haksız yere egoistlik etmiyordu Martin.
Bu adamların kafalarının darlığını kitaplarda okuduğu düşünürlerin kafalarıyla ölçmüştü. Profesör Calver dışında Ruth'ların evinde hiçbir büyük kafaya rastlamamış, Profesör Calver ise bir kerecik görebilmişti. Geriye kalanlara gelince onlar birer kafasız, birer budala, yüzeysel, dogmatik, cahil insanlardı. Martin'i asıl hayrete düşüren şey de bunların cehaletiydi. Ne olmuştu bu insanlara? Eğitimleri nereye gitmişti bunların? Onlar da Martin'in okuduğu kitapları okumuşlardı. Nasıl olmuştu da bunlar bu kitaplardan hiçbir şey çıkaramamışlardı? Martin, büyük kafaların, derin ve akılcı düşünürlerin var olduğunu biliyordu. Delilleri kitaplardı. Onu Morse'ların standardının üstünde eğiten kitaplar. Yine Morse'ların çevresinde rastlanabilecek alandan daha yüksek kafaların dünya yüzünde bulunabileceği de biliyordu. İngilizlerin sosyete romanları okumuş, orada erkeklerle kadınların siyasetten, felsefeden bahsettiklerini görmüştü. Büyük şehirlerde, hatta Amerika'da bile bulunan sanat ve aklın bir araya geldiği salonlardan bahseden yazılarda okumuştu. Vaktiyle aptalca işçi sınıfının üstündeki, herkesin akıl kudretine ve güzellik anlayışına sahip kişiler olduğuna inanmıştı. Onun kafasında kültür ve dolar eskiden hep birbirine paralel gitmiş, kolej eğitimiyle üstadlığın aynı şey olduğuna inanmakla da yanılmıştı. O da kendi yolunda mücadele edip daha çok yükselecekti. Ruth'u da yanına alacaktı bu gidişle. Ruth'u bütün kalbiyle seviyor, onun her gittiği yerde parlayacağına inanıyordu. Eskiden kendi çevresinin nasıl onu Ruth'tan ayıran engel olduğunu biliyor idiyse, şimdi de aynı şekilde Ruth'un geride kalmış olduğunu anlıyordu. Ruth genişlemek fırsatını bulamamıştı. Babasının kütüphanesinde kitaplar, duvarlardaki tablolar, piyanoda çalınan müzik, bütün bunlar bir sürü aldatıcı gösterişten ibaretti. Gerçek edebiyatın, gerçek resmin, gerçek müziğin karşısında Morse'lar ve bütün Morse'ların cinsinden olanlar ölü kalıyordu. Bütün bu şeylerin hepsinden de büyük olan hayat hakkında ise hiç bilgileri yoktu. Kafaları ortaçağ kafasındaydı. Martin işte böyle düşündü ve tanıştığı bu avukatlar, memurlar, iş adamları, banka kasiyerleri ile bildiği işçi sınıfının arasındaki farkın yedikleri yemek, giydikleri elbise, yaşadıkları çevre arasındaki farkla aynı olduğunu aydınlık bir şekilde görene kadar da düşünmeye devam etti. Tabii onlarla onun kendinde ve kitaplarda bulduğu o fazlalık eksikti. Morse'lar ona sosyal durumlarının verdiği imkan içinde en mükemmel şeyleri göstermişler ama bu Martin'i hayran bırakmamıştı. Bir yoksul, tefecinin bir esiri olan kendisinin Morse'larda tanıdığı kimselere çok üstün olduğunu biliyordu. Biricik temiz takım elbisesini rehinden çıkarır çıkarmaz da onların arasında, keçi sürüleri arasında yaşamaya mahkum bir prensin duyabileceği hisse benzer bir yaralanmış haysiyet duygusuyla titreyen, soyluluğunu hayattan alan bir dük gibi dolaşmaya başladı. Bir akşam yemekte Mr. Morse'a "Sosyalistlerden korkuyor ve onlardan nefret ediyorsunuz" demişti. "Peki ama neden? Ne sosyalistler tanıyorsunuz ne de doktrinlerini biliyorsunuz." Konuşma Mrs. Morse tarafından buraya sürüklenmişti. Kasiyer, Martin'in en sinirine dokunan insanlardan biriydi.
Bu boş kafalı adam söz konusu olunca Martin kendini pek tutamıyor, ağzına geleni söylüyordu. Evet demişti. Charlie Hapgood, yükselen delikanlı dedikleri cinsten bir adamdır. Doğrudur da, ölmeden evvel valilik sandalyesine oturabilir, sonra kim bilir? Belki de Amerika Birleşik Devletleri senatosuna da girebilir. Mr. Morse, bu tahmininiz neye dayanıyor diye sormuştu. Onu bir saçım kampanyası sırasında konuşurken görmüştüm. O kadar aptalca hünerlerle dolu, o kadar orijinalitesi olmayan, aynı zamanda da o kadar ikna edici bir konuşmaydı ki, liderler ona güvenmeye, değer bir insan gözüyle bakmaktan kendilerini alamadılar. Halbuki zırvalarının herhangi bir seçmenin zırvalarından hiç farkı yoktu. Kendi düşüncelerinizi başka kılığa sokup onlara sunmakla bal gibi büyüleyebilirsiniz. Ruth da oradan bir çimdik atıp, "Bana kalırsa sen bal gibi kıskanıyorsun Mr. Hapgood'u" demişti. Tanrı yazdıysa bozsun. Martin'in yüzündeki dehşet ifadesi Mrs. Morse'u daha çok kışkırttı. Buz gibi bir ifadeyle. "Herhalde Mr. Hapgood'un aptal demek istemiyorsunuzdur" diye sordu. Aldığı cevap, herhangi bir cumhuriyetçiden ya da alelade bir demokrattan daha fazla değil oldu. Hünerbaz olmadıkları zaman bunların hepsi de aptaldır. İçlerinde hünerbaz olan da çok azdır. Cumhuriyetçiler içinde akıllı olanlar sadece milyonerlerle onların bilinçli uşaklarıdır. Onlar ekmeklerine hangi tarafın yağ sürdüğünü ve neden sürdüğünü bilirler. Mr. Morse, ben de bir cumhuriyetçiyim diye usulca sokuşturdu. Beni hangi sınıra sokuyorsunuz Allah aşkına? Oh, siz bilinçli bir uşaksınız. Uşak mı? Peki tabii. Siz korporasyon yöntemiyle çalışıyorsunuz. Ne bir işçi sınıfına dahilsiniz ne de suç işleme tecrübeniz var. Geliriniz için ne kadınları dövenlere ne de yan kesicilere güveniyorsunuz. Geçiminizi sosyetenin efendilerinden sağlıyorsunuz. Bir insanı besleyen de o insanın efendisidir. Evet, siz bir uşaksınız. Sizi uşaklığını iptal ettiğiniz kapitalin daha fazla birikmesini sağlamak ilgilendirir. Mr. Morse'un yüzü hafiften kızarmıştı. İtiraf edeyim ki beyim dedi. Tam bir haydut gibi konuşuyorsunuz. İşte Martin sözünü esirgemeden o zaman söyledi. Sosyalistlerden korkuyor ve onlardan nefret ediyorsunuz. Peki ama neden? Ne sosyalistleri tanıyoruz ne de doktrinlerini biliyorsunuz. Ruth endişe içinde birbirine bir ötekine bakıp durdu. Mrs. Morse da kızının kendisine uyulan düşmanlığını çekmek için bir fırsat yakalamaktan memnun, mutluluktan yüzü pırıl parlarken Mr. Morse, sizin doktrininiz bende tamamıyla sosyalizm izlenimi uyandırıyor diye yanıt verdi. Martin gülümseyerek, Cumhuriyetçilerin aptal olduğunu söylemekle, şu hürriyet, eşitlik, kardeşlik boşa çıkmış sözler saymakla sosyalist olman hemen dedi. Jefferson'la onun kafasına bilgiyi sokan ilimsiz Fransız'ı reddetmemde beni bir sosyalist yapmaz. İnanın bana, sosyalizmin yeminli düşmanı olan benden çok daha yakınsınız siz sosyalizme. Diğerleri Martin'e ancak "Bu kadar şakacı olma" diyebildiler. Hiç de değilim, gayet ciddi konuşuyorum. Siz hem korporasyon yöntemiyle çalışıyorsunuz hem de eşitliğe inanıyorsunuz. Halbuki korporasyonlar
eşitliği her gün biraz daha gömmekte meşgul. Siz de tutup sırf eşitliği reddettim diye, sizin ne yapmaya çalıştığınızı belirttim diye bana sosyalist diyorsunuz. Cumhuriyetçiler eşitliğin baş düşmanıdır. Hem de eşitliğe karşı savaşım verirken slogan olarak bu kelimeyi ağızlarından düşürmezler. Bunlar eşitliği tepeliyorlar. İşte onlara aptal değişim de bu yüzden. Bana gelince ben bireyciyim. Yarışı hızlı koşanın, savaşı güçlü olanın kazanacağına inanırım. Biyolojiden öğrendiğim ya da hiç değilse öğrendiğimi sandığım ders böyle. Dediğim gibi ben bireyselciyim. Bireyselcilikte sosyalizmin geçmiş ve gelecek düşmanıdır. Mr. Morse. Ama sık sık sosyalist toplantılarına gidiyorsunuz diye iddia etti. Düşmanınız hakkında başka nasıl fikir sahibi olabilirsiniz? İyi savaşıyorlar doğrusu. Hem ister doğru ister yanlış kitapta okumuşlar, içlerinde herhangi birisi sosyolojiyi de diğer bütün olojileri de sıradan bir endüstri kaptanının bilgiliğinden çok daha iyi bilir. Evet, bunların 5-6 toplantısında bulundum. Ama Charlie Hapgood'un döktürdüğü konuşmayı dinlemek beni ne kadar cumhuriyetçi yaparsa bu da o derece sosyalist yapar. Mr. Morse zayıf bir sesle, elimde değil, ne yapayım dedi. Ben hala sizin o tarafa gönül verdiğinize inanıyorum. Martin kendi kendine, Allah'ım dedi. Daha neden bahsettiğimi bile anlamıyor. Söylediklerimin bir kelimesini bile anlamamış. Öğretimi rafa mı kaldırmış bu adam? Böylece gelişmesi için de Martin kendini ekonomik ahlak ya da sınıf ahlakı ile karşı karşıya buldu. Çok geçmeden de bu onun karşısına korkunç bir canavar olarak çıktı. O şahsen entelektüel bir ahlakçıydı ve çevresindekilerin ekonomik, metafizik, duygusal ve taklitçi ahlaklarından meydana gelmiş acayip bir türlüye benzeyen ahlakları ona bunların saçma kibirlerinden daha da saldırıcı geliyordu. Bu acayip, bu karmakarışık alışımın bir örneği de Martin'i daha derinden yaraladı. Kız kardeşi Marian, Alman asıllı genç ve çalışkan bir makinistle flört etmekteydi. Bu adam işi iyice öğrendikten sonra kendine bir bisiklet tamirhanesi açmıştı. Aynı zamanda ucuz markalı bisikletlerden birinin acenteliğini de almış olduğundan hali vakti yerindeydi. Kısa bir zaman önce Marian nişan haberini vermek için Martin'in odasına uğramış ve bu ziyaret sırasında da şakadan Martin'in el falına bakmıştı. Marian ikinci kez güldü. Ancak bu kez yalnız değildi. Yanında nişanlısı Herman Wattsmith de vardı. Martin onları öylesine ince, öylesine nazik bir dille tebrik etti ki bu kız kardeşinin köylü kafalı sevgilisinin hiç de hoşuna gitmedi. Martin kız kardeşinin bir önceki ziyaretinin anısına yazdığı 6 kıtalık şiiri okuyunca Herman Van Smith'in kafasında bu ilk kötü izlenim daha da derinleşti. Bu neşeli, hoş bir toplum şiiriydi. Adını da falcı koymuştu. Martin okuyup bitirdiği zaman kız kardeşinin yüzünde hiç de hoşnut olmaya benzer bir ifade göremeyince şaşırdı. Bunun yerine Maria'nın gözleri endişeli bir tavırla sevgilisine dikilmişti. Onun bakışlarını izleyen Martin, bu çarpık çırpık suratta karanlık, somurtkan bir hoşnutsuzluktan başka bir şey göremedi. Olayın üzerinde durulmadı. Kız kardeşiyle sevgilisi erkenden kalkıp gittiler
ve Martin her ne kadar herhangi bir kadının, hatta işçi sınıfından bile olsa, nasıl olup da kendisi için şiir yazılmasından gurur duymadığını şaştıysa da meseleyi unuttu. Bu olaydan epey sonra bir akşam Marian onu tekrar ziyaret etti. Ama bu defa yalnızdı. Hiç vakit kaybetmeden doğrudan doğruya konuya girip yaptığından ötürü Martin'i üzüntülü bir tavırla azarlamaya koyuldu. Martin, "Ama Marian" diye söylenecek oldu. "Sen sanki akrabalarından ya da hiç değilse kardeşinden utanıyormuşsun gibi konuşuyorsun." Marian, "Evet, utanıyorum" diye boşandı. Martin, kız kardeşinin gözlerinin haysiyeti kırılmış bir insanınki gibi gözyaşları ile dolduğunu görünce hayret etti. Bu tavır ne ad verilirse verilsin hiç de sahteye benzemiyordu. "Ama Marian, senin Herman'ın benim kız kardeşime yazdığı şiiri neden kıskansın canım?" Marian hıçkırarak, "Onun kıskandığı filan yok. O şiirin pis olduğunu, ayıp olduğunu söylüyor." Martin hafif fakat uzun bir hayret ıslığı öttürdü ve falcının daktiloya çektiği kopyalarından birini bulup ortaya çıkardı. Şiiri ona göstererek, "Ben böyle bir şey göremiyorum" dedi. "Sen kendin oku ve neresi ayıp geliyorsa ayıp demiştin, değil mi?" "Neresi sana ayıp geliyorsa göster bakayım." Kız kardeşi elinin bir hareketiyle kağıdı bir kenara itip tiksintili bir bakışla, "O öyle söylüyor" dedi. "Ne dediğini de bilir o. Hem senin bunu yırtman lazım geldiğini söylüyor. Diyor ki ben kendisi için böyle şeyler yazılmış bir kız almam. Bunun bir şerefsizlik olduğunu, böyle bir şeye tahammül edemeyeceğini söylüyor." Martin, "Bana bak Marian, buna saçmalığın daniskası derler" diye başladı. Ama birdenbire fikrini değiştirdi. Önünde bahtsız bir kızın durduğunu gördü. Onu ve onun erkeğini iknaya uğraşmanın faydasızlığını anladı. Ve bütün bunlar boş, saçma şeyler olmasına rağmen teslim olmaya karar verdi. Manzumeyi parça parça edip çöp sepetine atarak, "Pekala" dedi. Bunu yırtsa bile manzumenin orijinalinin New York'taki bir derginin yazıhanesinden birinde yatmakta olduğunu bildiğinden içi rahattı. Marian'la kocasının haberi bile olmaz. Bu zararsız cici şiirin yayınlanışından da ne kendisine ne de onlara ne de dünyaya bir ziyan gelirdi. Çöp sepetine uzanan Marian sordu. "Alabilir miyim?" Martin, kız kardeşinin şiirin parçalarını vazifesini başarıyla sonuçlandırdığını ispat ederek gözle görülebilir delilleri toplayıp ceketinin cebine tıkışını düşünceli bir şekilde seyrederken başını olur anlamında salladı. Gerçi Lizzie Connelly'de kız kardeşliğinden çok daha fazla bir canlılık, daha kuvvetli bir ateş vardı. Ama Marian ona 2 kere gördüğü bu işçi kızı hatırlattı. Bunların ikisi de aynı seviyede birer insandı. Yine de her ikisi de giyinişleri, tavırlarıyla. Bunların herhangi birini Morse'ların kabul salonunda hayal edip, hayal evinin bu tuhaflığına içinden neşelenerek gülümsedi. Ama neşe kayboluverdi ve Martin kendini yapayalnız hissetti. Şu kız kardeşiyle Morse'ların kabul salonu onun almış olduğu yolda birer kilometre taşıydı. Martin bu kilometre taşlarını geride bırakmıştı. Çevresindeki birkaç kitabına sevgi dolu bakışlarla göz gezdirdi. Onun geriye kalan bütün arkadaşları işte bunlardı. Martin irkilip şaşırarak, "Ha, ne dedin?" diye sordu. Marian sorusunu tekrarladı. "Niye mi işe gitmiyorum?"
Martin hiç de içten gelmeyen bir kahkaha atarak "Şu Hermann işlemiş seni," dedi. Marian başıyla hayır işareti yaptı. Martin emir veren bir tavırla "Yalan söyleme," dedi. Ve Maria'nın bir baş işareti Martin'in iddiasını haklı çıkardı. "Sen Herman'cığına söyle de o kendi işine baksın. Onun flört ettiği kız hakkında şiir yazarsam karışabileceğini, bunun dışında hiçbir şeyime burnunu sokamayacağını söyle ona. Anladın mı?" "Demek sen benim yazar olarak başarı kazanabileceğimi sanmıyorsun ha?" diye devam etti. "Benim işe yarar bir insan olmadığımı, benim düşük bir insan olduğumu, ailenin yüz karası olduğumu düşünüyorsun, öyle mi?" Marian kuvvetle "Eğer bir işe girersen çok daha iyi edersin diye düşünüyorum," dedi. Martin onun içten konuştuğunu anladı. "Herman diyor ki," Martin neşeli bir tavırla, "Allah Herman'ın belasını versin," diye sözünü kesti. "Sen bana ne zaman evleneceğinizi söyle, onu öğrenmek istiyorum ben. Sonra Hermancığının da bir ağzını yoklayıver bakalım. Sana bir düğün hediyesi almama izin var mı?" Kız kardeşi gittikten sonra Martin olay üzerinde uzun uzun düşündü. Kız kardeşiyle sevgilisinin kendi sınıfından ve Ruth'un sınıfından bütün insanların ufacık hayatlarını yine ufacık formüllere göre sürüklediklerini birer birer olamadan ve esiri bulundukları çocukça bir takım formüller yüzünden hayatı gerektiği gibi yaşayamadıklarını gördü. Bu insancıklar daima birbirlerine sokulup hayatlarına birbirlerinin fikrine uyarak biçim veriyorlardı. Bu sürü halindeki aptallara acı acı güldü. Onları bir tayfa alayı halinde gözlerinin önünde canlandırdı. Bernard Higginbotham, Mr. Butler ile kol kola girmiş, Herman Watt Smith ile Charlie Hepburn baş başa vermişler. Martin bunlar hakkındaki yargılarını teker teker, çifter çifter verip hepsini aklından uzaklaştırdı. Yargılarını kitaplardan edindiği akıl ve ahlak ölçülerine göre verdi. Boş yere sordu. Nerede o yüce ruhlar, o büyük adamlar, o büyük kadınlar nerede? Daracık odasına üşüşüp gözlerinin önüne sıralanan kaygısız, kaba, boş kafalı zekalar arasında bulunamadı onları. Tıpkı Cersei'nin domuzlar için duyabileceği bir tiksinti duydu. Bunları içinde. Sonuncusunu da aklından kovup kendini yalnız hissettiği sırada içeriye hiç çağrılmadan gelen gecikmiş biri girdi. Martin buna baktı. Başında sert kenarlı şapka, sırtında dört köşe biçilmiş ceket, omuzlarını sallaya sallaya yürüyen ve bir zamanlar kendisi olan genç serseriyi gördü. "Vaktiyle sen de tıpkı bunlara benziyordun, ahbap," diye alaylı alaylı sırıttı. "Senin bilginin de senin ahlakının da onlarınkinden bir farkı yok. Ne kendin için düşünüyor, ne de kendin için hareket ediyordun. Fikirlerin de elbiselerin gibi hazırdı. Hareketlerine halkın onaylayıp onaylamadığına göre bir biçim veriyordun. Öbürleri seni bir şey sandıkları için ötelebiliyorsun çöplüğünde. Peynir suratın hesabını gördün. Pes edemezsin. Pes edemeyişinin sebebi ise senin etobur hayvanlara has vahşiliğindi. Seni kancık seni. Arkadaşlarının kızlarını bile ellerinden aldın. Kızları kendi istediğin gibi değil, çevrendekiler senin ahlak kurallarını koyanlar iliklerinde bir aygırın bir erkek ayı balığının içgüdüsünü taşıdıkları için. İşte yıllar geçip gitti. Şimdi ne düşünüyorsun bakalım bunun hakkında?"
Sanki bu bir cevapmış gibi hızla bir baka kalmışlığa geçirdi. Sert kenarlı şapkayla dört köşe ceket kaybolup onların yerine ağırbaşlı giysiler aldı. Yüzdeki sertlik, gözlerdeki düşmanlık kayboldu. Temiz, ince bir hal alan yüzü, güzellik ve bilgiyle yakınlık oluşturmuş bir iç alem ile aydınlandı. Işık kendisinin şimdiki haline tıpatıp benziyordu ve Martin ona bakarken ışığın yanında bir masa lambasının yanmakta, ışığın da bir kitaba bürünmüş olduğunu gördü. Kitaba bir göz attı ve estetik ilmi adını okudu. Akabinde de kendisi ışığın içine girip lambanın fitilini yükselterek estetik ilmini okumaya devam etti. Bu arada Martin'in kendini toparlayıp Ruth'a aşkını ilan etmesinin üzerinden tam bir yıl geçmişti. Bir yıl önce bugün pastırma yazını andıran bir sonbahar günü tarifsiz sevinçler, tarifsiz mutluluklar içinde birbirlerine aşklarını ilan etmişlerdi. Aradan geçen bir yıl Martin'i çok değiştirmiş, Ruth'u da çok etkilemişti. Yine pastırma yazını andıran bir gündü. Güneşin bulutların arasına gizlenip aya merhaba dediği grup vaktiydi. Alışkanlık haline getirdikleri gibi yine bisikletleriyle gelip tepede masum çekiciliğiyle kendilerine uğur getiren o en sevdikleri çimenliğe çıkmışlardı. Çimenliğe boydan boya uzandılar. Yazdığı yeni öyküleri Ruth'a okuma aşkıyla dolu olan Martin kendini tutamadı ve hemen ona aşk günlerini okudu. Ruth arada sırada okumadan aldığı keyfi, duyduğu zevki belirten seslerle Martin'in okumasını kesti. Son kağıt yaprağını da diğerlerinin yanına bırakmıştı Martin. Ruth'un vereceği yargıyı bekliyordu. Ruth, Martin'in yargısını dört gözle beklediğini biliyordu. Biraz bekledi. Durdu, düşündü. İnsafsız yargısını hangi kelimelerle ifade edeceğini birkaç kez aklından geçirdi. Tereddütlerini nasıl dile getireceğini bilmeden duraklaya duraklaya konuştu. Güzel, hem de çok güzel. Ancak bu yazdıklarını satamazsın ki. Bir yazı, bir öykü çok güzel, ilgi çekici olabilir. Önemli olan bunları satıp paraya çevirebiliyor musun? Günümüz koşulları parasız hiçbir şey olmayacağını yeterince anlatmıyor mu? Eleştiri düzeyini yükselttiğini anımsadı ve yalvaran bir tavırla. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi dedi. Şu yazdığın yazılar var ya, işte bu yazılar pratik değil. Bu arada önemli olan bir şey daha var. Bu yüzden belki de kabahati yayın evlerinde aramak lazım. Ama senin yazılarınla hayatını kazanmana engel olan bir şey var. Sevgilim, sakın beni yanlış anlama. Seninle övündüm. Bana en büyük gururu verdin. En önemlisi de bu şiirleri benim için yazmış olman. Ama bunlar bizim evliliğimizi sağlayamaz ki. Anlıyor musun, Martin? Beni menfaatçi, paraya düşkün bir insan sanma. Benim yükünü omuzlarımda hissettiğim şey aşk, gelecek düşüncesi. Yani geleceğimiz. Birbirimizi sevdiğimizi anlayalı beri koskoca bir yıl geçti. Ama düğün günümüz hala eskisi kadar uzak. Düğün günümüzden böyle söz ediyorum diye beni arsız yüzsüz sayma. Zira gerçekten de her şeyim buna bağlı. Madem yazmayı bu kadar seviyorsun, madem yazılarına bu kadar bağlısın, neden bir gazetede iş bulmuyorsun? Neden iyi bir muhabir olmayasın? Hiç değilse bir süre için. Martin sessizliğin kollarına sıkıca sarılmıştı. Alçak, monoton bir sesle.
Gazetecilik üslubumu bozar diyerek devam etti. Üslup azalmak için ne kadar emek gerekir bilemezsin. Bir yazarı diğerlerinden ayıran en önemli nokta üsluptur. Kendi üslubumu oluşturana kadar ne kadar çok emek verdiğimi bilemezsin. Ruth: Peki ama yazdığın öykücükler, onlara ucuz eserler diyordun sen. Onlar bozmadı mı üslubunu diye sordu. Hayır, iki durum arasında farklılıklar var. Bu öykücükler bütün gün üsluba uygulamak için uğraşıp didinildikten sonra meydana getirilmiştir. Halbuki muhabirin bütün çalışması sabahtan akşama kadar ucuz bir çalışmadır ve hayatın en yüksek amacıdır. Hem de kasırga gibi hayatın sadece mevcudu yaşayan, ne geçmişi ne de geleceği olan bir hayatın. Pek tabii muhabir üslubundan başka hiçbir üslup düşüncesi taşımaz. Bundan ötürü de onun eseri edebiyat olamaz. Şimdi tam üslubum şeklini alır, billurlaşırken muhabirlik yapmak, intihara kalkışmaktan başka bir şey olmaz. Gerçekten de yazdığım her öykücük, öykücüklerin her kelimesi kendime, kendi izzeti nefsime, kendi güzellik anlayışıma bir saldırıdır. Sana bu işin tiksindirici olduğunu söyleyebilirim. Bunları yazmakla günah işledim ben. Satılmadıkları zamanda hatta elbiselerim rehine bile gitse, gizliden gizliye bir sevinç duyuyordum. Ama aşk şiirlerini yazarken duyduğum zevk, en soylu bir yaratış zevki. İşte bu hepsinin acısını çıkarmaya yetiyordu. Martin, Ruth'un yaratış zevkinden, üretimin insan üzerinde yarattığı maneviyattan bir şey anlamadığını biliyordu. Gerçi bu yaratış zevki teriminin ilk kez Ruth'un ağzından işitmişti Martin. Ruth, yaratış zevki hakkında bazı şeyler okumuş, sanat tarihi mezunu unvanını alana kadar üniversitede bunun üzerinde çalışmıştı. Ne var ki Ruth kendisini orijinal yaratıcı değildi. Onun kültürünün bütün belirtileri havan dövücünün hınk diyicilerinin hınk diyiciliğinden ibaretti. Ruth: Editörün senin deniz liriklerini değiştirmekte haklı tarafı yok mu diye sorup yorumunu ekledi. Unutma ki bir editörün editör olabilmek için bir takım niteliklere sahip olması gerekir. Başka türlü editör olunmaz çünkü editör takımını hınca hiç eksilmeyen Martin, bu sözünde senin tanınmışlar üzerindeki ısrarına uygun düşüyor diyerek sözlerine devam etti. Olmuş olan sadece haklı değil, aynı zamanda da mümkün olanın en iyisidir. Bir şeyin varlığı, onun var olmaya layık oluşunun yeter bir vurgusudur. Dikkat et bak, herhangi sıradan bir insanın inandığı gibi yalnız içinde yaşanılan hallerde değil, fakat bütün hallerde var olmaya layık. Onların bu gibi zırvalara inanmalarının sebebi de cahilliklerinin Wegener'ın tarif ettiği tersten düşünüş yolundan hiçbir farkı bulunmayan cehaletleridir tabii. Bunlar düşündüklerini sanırlar ve bu düşüncesiz yaratıklar gerçekten düşünen birkaç kişinin hayatı üzerinde de hüküm verirler. Ruth'un anlamadığı şeylerden söz etmekte olduğunu fark ederek sustu. Ruth: Bu Wegener kim olduğunu bilmiyorum tabii diye cevap verdi. Sonra o kadar genel konuşuyorsun ki seni takip edemiyorum. Ben editörlerin görevlerinden bahsediyordum sana. Martin, Ruth'un sözünü keserek en sert konuşmalarından birini yaptı.
Ben de sana diyorum ki editörlerin %99'unun başlıca üstünlüğü alçaklıktır. Bunlar yazarlıkta üstünlük gösterememişlerdir. Zannetme ki bunlar yazı yazma aşkına masanın esiri, idare müdürünün kölesi olmuşlardır. Bunlar yazı yazmayı denemişler, başaramamışlardır. İşte bu işin lanet çekiciliği de burada. Edebiyatta başarıya açılan bütün kapıları bu bekçi köpekleri, edebiyatta başarı kazanamamış bu editörler tutmuştur. Editörler, editör yardımcıları, bunların çoğu sonra dergilerin ve kitap yayıncılarının yazı okuyucuları, hep yazmak istemiş ama başaramamış kimselerdir. Fakat dünyadaki bütün yaratıklar içinde bu işe en uygun olmayan bu kişiler, neyin basılabilecek, neyin basılmayacak olduğunu karar veren kişilerdir. Kafalarında orijinal hiçbir şey olmadığını ispat eden, içlerinde o ilahi ateşten eser bulunmadığını göstermiş olan bunlar, oturup orijinal eserler, deha eserleri üzerine hüküm yürütürler. Bunlar, arkalarından da yine bir sürü başarısız kişiden ibaret olan eleştirmenler gelir. Bana bunların da bir takım hayalleri olmadığını, bunların da şiir ya da öykü yazmaya yeltenmediklerini söyleme sakın. Zira hepsi de yeltenmiş ama başaramamıştır. Eleştirilerin yarısına bakıldığında mide bulandırıcıdır. Kendilerinin eleştirmen olduklarını iddia edenler hakkındaki kanaatimi bilirsin. Büyük eleştirmenler de vardır tabii ama bunlar kuyruklu yıldızlar kadar nadirdir. Eğer yazarlıkta başarısızlığa uğrarsam editörlük mesleğini kabul edeceğim. Nasıl olsa geçim yolunu buluruz. Ruth kararını çabucak veriverdi. Aşığının iddiasında gördüğü çelişmede Martin'in fikirlerini tutmayışı da ona destek oldu. Peki ama Martin, eğer böyleyse senin bu kadar kesin olarak ortaya koyduğum gibi bütün kapılar kapalıysa, büyük yazarlar nasıl olup da başarıya erişmişler? Onlar imkansızı başarmakla eriştiler buna dedi ve Martin sözlerini şöyle sürdürdü. Onlar kendilerine karşı olanları yakıp kül edecek kadar parlak, akkor haline gelmiş eserler verdiler. Onlar oraya bir mucizeyle kendi aleyhlerine oylanan ve birebir veren bir ortak bahsi kazanarak ulaştılar. Onlar oraya ulaştılar çünkü onlar Kerry'nin savaş alanlarında yoğrulmuş, sırtları uzun müddet yerde tutulamayan devleriydiler. İşte benim de böyle yapmam lazım. Ben de imkansızı başarmak zorundayım. Ya başaramazsan beni de düşünmen lazım Martin. Sanki Ruth'un düşüncesi akıl almaz bir düşünceymiş gibi bir an kadar Ruth'a baktıktan sonra. Başaramazsam mı? Dedi. Sonra gözleri zekice parladı ve başaramazsam ben editör olurum, sen de editör karısı. Ruth onun bu şakacılığına kaşlarına çattı. Cici cici. Tapınılacak Martin'i onu kolları arasına alıp öpmeye sevk eden bir çatılıştı bu. Ve Martin onu kolları arasına alıp öperek Ruth'un asık yüzünü yumuşattı. Ruth kendini Martin'in kuvvetinin büyüsünden kurtarmak için bir irade gücü harcayarak "Hadi, yeter artık." dedi. "Annemle babamla konuştum. Şimdiye kadar hiç onlara bu derece karşı gelmemiştim. Beni dinlemelerini istedim onlardan. Hiç de evlatlık görevlerine uygun hareket etmedim. Biliyorsun senin aleyhinde onlar
Ama sana olan aşkımın sağlamlığına onları tekrar tekrar inandırdım. Babam da sonunda, eğer istersen onun yazıhanesinde işe başlayabileceğini söyledi. Sonra tamamıyla kendi rızası ile sana başlangıç ücreti olarak evlenip bir yerde başımızı sokacak bir kulübecik almamıza yetecek kadar para vermeyi kabul etti. Bu da zannederim onun bize büyük bir iyiliğidir, değil mi? Kalbinde büyük bir ümitsizliğin, karanlık ıstırabını duyan Martin'in eli sigara sarmak için alışılmış bir hareketle tütünle sigara kağıdını gitti. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Ruth devam etti. Sakın seni incitmesin, onunla geçirebilmen için söylüyorum. Senin radikal fikirlerini beğenmiyor ve seni tembel buluyor. Ben senin tembel olmadığını biliyorum tabii. Ne kadar çok çalıştığını biliyorum. Martin'in kafasından ne kadar çok çalıştığımı sen daha iyi bilemezsin düşüncesi geçti. Peki öyleyse dedi, fikirlerime ne diyorsun? Sen de o kadar radikal mi buluyorsun? Gözlerini Ruth'un gözlerine dikti ve yanıtını bekledi. Bana kalırsa çok bozguncu fikirlerin diye yanıt verdi Ruth. Martin cevabını almış ve hayatın kederi omuzlarına öylesine çökmüştü ki Ruth'un onu denemek için yaptığı işe girme teklifini unuttu gitti. Öbür taraftan cesaret edebildiği kadar ileri giden Ruth, meseleyi ileride tazeleyebilmek için cevabını geciktirmek niyetindeydi. Fazla beklemesine de lüzum kalmayacaktı. Martin de onu bildireceği bir mesele vardı. Ruth'un kendisine olan güveninin derecesini iyice bilmek istiyordu. O hafta içinde de her iki mesele de çözüldü. Martin ona güneşin utancını okuyarak bunu çabuklaştırdı. Okumasını bitirince Ruth, "Neden muhabir olmuyorsun?" diye sordu ona. "Yazarlığı bu kadar seviyorsun." "Başaracağına eminim." Gazetecilikte yükselir, kendine bir isim yaparsın. Büyük isim yapmış bir özel muhabir var. Maaşları yüksek, çalışma alanları da bütün dünyayı içine alıyor. Her yerde gönderiyorlar bunları. Stanley gibi ta Afrika'nın göbeğine, paparayla söyleşiye ya da bilinmeyen Tibet'i keşfetmeye gidersin. Martin, "Şu halde denememi beğenmedin sen," diye karşılık verdi. "Gazetecilik alanında biraz geleceğim olduğuna ama edebiyatta hiç olmadığıma inanıyorsun, öyle değil mi?" "Hayır, hayır, çok hoşuma gitti denemen. Güzel bir izlenim bırakıyor. Ama korkarım ki okurlarım bunu pek anlamazlar." "Ben bile anlayamadım. Güzel görünüyor ama anlayamadım. Kullandığın bilimsel argo benim bilginim dışında." "Sen ilginç bir adamsın sevgilim, biliyorsun. Senin anladığın şeyi herkes anlayamaz." Martin söyleyecek bir şey bulamadığı için, "Bana kalırsa seni rahatsız eden kullandığım felsefi argodur," diyebildi. Şimdiye kadar anlattığı düşünceleri içinde en olgununu henüz okuduğu için hala bunun sıcaklığını kendinde hisseden Martin'in üzerinde soğuk bir duş etkisi bıraktı. Ruth'un yargısı. "Tekniğin şunun bunun önemi yok," diye ısrar etti. "Sen onun içinde yeni düşüncede demek istiyorsun. Bir şey göremiyor musun?" Ruth başını hayır anlamında salladı. "Hayır, benim şimdiye kadar okuduklarımdan o kadar farklı ki. Ben Maeterlinck'i okudum ve anladım." Martin bir ümitle, "Mistisizmini anladın mı onun?" diye atıldı. "Evet, ama sözde ona bir hücum içeriğinde olan
Seninkini anlamadım. Tabii eğer orijinallik bahis konusu olursa. Martin hiç konuşmadan sabırsız bir el hareketiyle susturdu onu. Derken birdenbire Ruth'un konuştuğunu ve bir süre sonradan beri konuşmakta olduğunu fark etti. Yazıların senin gibi oyuncağın nihayet, diyordu Ruth. Yeteri kadar oynamamışsın herhalde. Hayatımızı ciddiye almak zamanı geldi artık Martin. Şimdiye kadar hep kendi hayatını yaşadın. Benim işe girmemi istiyor musun? Evet, babamın teklifi. Martin, anlıyorum bütün bunları diye onun sözünü kesti. Ama benim asıl öğrenmek istediğim şey, bana olan güvenini kaybettin mi, kaybetmedin mi? Ruth sesini çıkarmadan Martin'in eline dokundu. Gözleri donuk donuktu. Güç işitilir bir fısıltıyla. Yazına olan inancımı sevgilim diye kabul etti. Martin hırs ve inatla devam etti. Bir sürü yazımı okudum benim. Onlar hakkındaki fikrin ne? Tamamıyla kötü mü? Diğer yazıların eserleriyle karşılaştırırsan nasıl buluyorsun? Ama onlar eserlerini satıyorlar. Halbuki sen satamıyorsun. Bu benim sorumun cevabı değil. Edebiyatın bana hiç de mi uymayan bir sanat olduğunu düşünüyorsun? Öyleyse cevap vereyim. Ruth artık acımayı, duygusallığı, kendince kandırmayı bir kenara bıraktı. Senin yazar olarak yaratılmadığın fikrindeyim. Beni anlayışla karşıla sevgilim. Bunu söylemeye sen zorladın beni. Hem biliyorsun ki ben edebiyatı senden daha iyi bilirim. Martin düşünceli düşünceli. Evet, sen bir sanat tarihi mezunusun dedi. Bilmen gerekir. Her ikisi de içinde ıstıraplı bir sessizlikten sonra Martin konuşmaya başladı. Söyleyebileceğim bir şey var. Ben kafamın içinde neler bulunduğunu biliyorum. Bunu kimse benim kadar bilemez. Başaracağıma eminim. Sırtımı yere getiremezler benim. Şiirler içinde, öykü içinde, denemeler içinde söyleyeceğim şeyler yakıyor beni. Yine de senden buna inanmamı istemiyorum. Senden ne bana ne de yazılarıma inanmanı istiyorum. Senden tek istediğim beni sevmen ve aşka inanman. Birkaç saniye durdu. Ruth'un kendisini dinlediğini görünce sözlerine devam etti. 1 yıl önce senden 2 yıl süre istemiştim. 1 yıl daha geçmesi lazım. Namusum, şerefim üzerine bu yıl daha tamamlanmadan başaracağıma eminim. Bundan çok evvel bana dediğini, yazarlık mesleğinde çıraklık devresini geçirmem gerektiğini söylediğini hatırlarsın. İşte ben de bu çıraklık devresini tamamladım. Bu devreyi kısa zamana sığdırmak için tıka basa doldurdum, sıkıştırdım. Ama hiçbir şeye atlamadım. Biliyor musun, şöyle rahatça uykuya varmak nedir unuttum. Bundan milyonlarca yıl önce dört başı mamur bir uyku çekip kendiliğimden uykuya doyduğum için uyanmanın ne olduğunu bilirdim. Şimdi hep bir çalar saat uyandırıyor beni. Geç veya erken yatarsam saatin zilini buna göre ayarlıyorum. Saati kurmak ve lambayı söndürmek de son bilinçli hareketlerim benim. Uyuklamaya başladığımı hissettiğim anda okuduğum ağır kitabı bırakıp daha hafifini alıyorum. Onu da yeteri kadar okuduktan sonra uykumu dağıtmak için kafamı yumruklarım. Kitabın birinde uyumaktan korkan bir adamın öyküsünü okumuştum. Öykü Kipling'in.
Adam uyumamak için bir çare bulmuş. Öyle yapmış ki uyukladığı zaman çıplak vücuduna demir çiviler batırmış. Ben de aynı şeyi yaptım. Saate bakıyorum ve 12'ye kadar mı, 1'e kadar mı, 2'ye kadar mı ya da 3'e kadar mı Mahmuz'un yerinde durması gerektiğine karar veriyorum. Böylece Mahmuz belirli saate kadar beni dürtüyor. Bu mahpus aylardan beri bana yatak arkadaşlığı ediyor. Gitgide öyle bir ümitsizliğe kapıldım ki artık bana 5,5 saatlik bir uyku bile çok görünmeye başladı. Şimdi 4 saat uyuyorum. Uykusuzluktan ölüyorum. Uykusuzluktan başımın döndüğü, rahatı ve uykusu ile birlikte ölümü arzuladım. Kafama sık sık Longfellow'un yapıtı geliyor. Deniz sakin ve derindir. Koynunda her şey uykuya dalar. Bir tek adım atmak yeter. Bir atılış, bir atomcuk her şey biter. Martin bir bardak su içti. Bir şeyleri söylemiş olmanın rahatlığı içindeki söyleme arzusunu arttırdı, sözlerini şöyle sürdürdü. Doğal olarak saçma bir şey bu. Sinir bozukluğundan, aşırı zihin yorgunluğundan ileri geliyor. Ama asıl mesele şu. Neden yapıyorum ben bunları? Senin için. Çıraklık devrimi atlatmak için. Başarıya daha çok ulaşmak için. Ben artık çıraklık devrimi tamamlamış bulunuyorum. Özelliklerimi biliyorum. Yemin ederim ki bir ayda orta bir kolejlinin bir senede öğrendiğinden fazlasını öğreniyorum. Bunu biliyorum, emin ol. Ama senin beni anlamana böylesine ihtiyacım olmasaydı söylemezdim bunları sana. Bu bir övünme değil. Sonuçları kitaplardaki ölçülere vurarak değerlendiriyorum. Senin kardeşlerin bana ve onların uyuduğu saatlerde benim kitaplardan dişimle tırnağımla kopardığım bilgime kıyasla birer birer yabani sayılırlar. Bundan çok daha önce bir zamanlar meşhur olmayı istiyordum. Şimdi ise şöhrete o kadar aldırdığım yok. Benim istediğim sensin. Seni yemekten, elbiseden, şöhretten daha çok özlüyorum. Hep başımı senin göğsüne dayayıp binlerce yıl uyuyacağım günün hayalini kuruyorum. Hele bu bir yıl geçsin, bak hayalim nasıl gerçekleşiyor. Martin'in kuvveti dalga dalga Ruth'a çarptı ve Ruth, kendi iradesi onun iradesiyle çarpıştıkça Martin'e doğru daha kuvvetli çekildiğimi hissetti. Martin'den taşıp her zaman Ruth'un içine akan kuvvet, şimdi Martin'in ihtiraslı sesinde, çakmak çakmak gözlerinde daha da gelişiyor, içinden hayal ve akıl gücü kabarıp taşıyordu. O anda ve o an içinde Ruth, inançlarından bir gedik açıldığını hissetti. Gerçek Martin Eden'ı, muhteşem yenilmez Martin Eden'ı gördüğü bir gedik ve nasıl vahşi hayvan terbiyecilerinin şüpheye düştükleri bir an olursa, Ruth da tıpkı öyle o an için kuvvetinin bu vahşi ruhlu adamı terbiyeye yetip yetmeyeceğinden şüpheye düşer gibi oldu. Martin, bir şey daha diye fırtına gibi haşmetle devam etti. Sen beni seviyorsun. Peki ama neden seviyorsun beni? Benim içimde beni yazmaya zorlayan şeyle senin aşkını doğuran şey aynı. Beni şimdiye kadar tanıdığın ve belki de sevmiş olduğun erkeklerden şu veya bu şekilde farklı olduğum için sevdin. Ben iş kavgaları, yasal gevezelikler yapmak için bürolarda, muhasebelerde oturacak bir insan olarak yaratılmamışım. Sen beni bu işleri yaptır, beni o adamlara benzet,
onların yaptığı işleri yapayım, onların teneffüs ettiği havayı teneffüs edip, onların edindikleri fikirleri edineyim. İşte o zaman aradaki farkı yok etmiş, beni yok etmiş, sevdiğin şeyi yok etmiş olursun. Benim içimdeki en hayati şey yazmak arzumdur. Eğer budalanın biri olsaydım, ne ben içimde yazmak için bir arzu duyardım, ne de sen beni kendine bir koca olarak isterdin. Ruth'un yüzeysel çalışan beyni hemencecik bir benzerlik olanağı yakaladı. Ama unutuyorsun dedi. Sonsuz hareket gibi bir korkunun peşinde ailelerini açlıktan kıvrandıran ilginç mucitler de var. Hiç şüphe yok. Onların kanları da onları seviyor. Onlarla beraber ve onlar için ıstıraba katlanıyorlardı. Kocalarının sonsuz hareketi elde etmek gibi delice sevdalarına rağmen katlanıyorlardı buna. Yoksa bu delice sevda uğruna değil. Martin, doğrudur dedi. Ama ilginç olmayıp pratik şeyler peşinde koşarken açlıktan kıvranan mucitler de var. Hem de kayıtlarla sabittir ki bazen bunlar başarılı da olmuşlardır. Gayet tabii, imkansız bir şeyin peşinde koşmuyorum. Ruth, ama sen buna imkansızı başarmak demiştin diye araya girdi. Ben mecazi anlamda konuştum. Benden önce başkalarının yaptığı bir şeyi yapmak istiyorum ben. Yazmak ve hayatımı yazılarımla kazanmak. Ruth'un burada susuşu onu daha fazla kamçıladı. Şu halde senin için benim amacımın da sonsuz hareketi aramak gibi bir kaygı farkı yok, öyle mi? Dedi. Ruth'un cevabını onun elini kendi eline bastırışında hissetti. İncinen çocuğuna acıyan bir anne eli gibiydi Ruth'un eli. O sırada da Ruth için Martin incinmiş bir çocuk, imkansızı başarmak kaygısına kapılmış bir adamdı. Konuşmalarının sonuna doğru Ruth, Martin'i annesiyle babasının muhalefetlerine karşı yeniden uyardı. Martin, ama beni seviyorsun değil mi diye sordu. Ruth, seviyorum seviyorum diye bağırdı. Ben de seni seviyorum, onları değil. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar incinmem. Martin'in sesinde zafer çınlıyordu. Çünkü senin aşkına imanım var. Onların düşmanlıklarından da korktuğum yok. Bu dünyada her şey yolunu şaşırabilir. Aşk hariç. Eğer yol aldıkça halsiz düşüp tökezleyen cılız bir aşk değilse o yolundan çıkmaz. Bütün şaşkınlığıyla Martin'in üzerine çökmüştü hayat. Ancak Martin hayatın bu karabasan gibi çöküşünden farklı anlamlar çıkarmadı. Kaldığı yerden çalışmasına devam etti. Martin'in hayata saldırısı öylesine derin ve içtendi ki bütün sınırlar gözlerinin önünde eriyordu. Bunca çalışmanın ardından küçük gezintilerde yapmaya başladı. Bunlardan birinde Broadway'de kız kardeşi Gertrude'da rastladı. Bu rastlantı uygunsuz bir rastlantıydı. Kardeş Gertrude köşede tramvayda beklerken görmüştü Martin'i. Yüzünün açlıktan görünmeye başlayan çizgileri yine meydana çıkmış, gözlerindeki ümitsiz kederli ifade de dikkatinden kaçmamıştı. Yine domuz suratlı tefeciden dönüyordu. Kanını sömüren tefeciden. Ne var ki bu defa bisikletine karşılık bir miktar para daha almak için gidip de hiçbir şey elde edemeden, yağmurlu çamurlu sonbahar havası bütün kenti esir aldığından Martin de bir süredir bisikletini vermiş, onun yerine siyah elbisesini almıştı.
Martin'in bütün varını yoğunu, içini dışını bilen tefeci, "İşte siyah elbisen, ama sakın gidip de bunu o Yahudi Lipka'ya rehin vermek için anlaşmış olmayasın. Bak karışmam," demişti. Adam tehdit dolu bir bakış atmıştı. Martin hemen, "Yok yok, bir iş için giymek istiyorum da." Yumuşayan tefeci, "Sana daha para vermeden önce ben de bir iş için isteyeceğim elbiseyi." Martin, "Ama bu 40 dolarlık bir bisiklet, hem de gayet iyi bir durumda," diye itiraz etmişti. "Üstünde buna karşılık bana sadece 7 dolar verdin." "Yok, 7 dolar bile değil. 6 dolar 25 sent. Faizini peşin aldın." Tefecinin Martin'i o bir sürü eşyayla dolu inden bezginliğini yüzüne aksettirip kız kardeşinin ona acımasına sebep olan ümitsizlik içinde çıkaran cevabı, "Eğer daha fazla istiyorsan elbiseyi getir," olmuştu. Tam akşam alışverişinden dönen kalabalığın bindiği Telgraf Caddesi tramvayı geldiği sırada karşılaşmışlardı Gertrude ile. Martin kolundan tutup onu tramvaya bindirirken Mrs. Hickbottom onun kolunu tutuşundan kendisiyle gelmeyeceğini sezdi. Basamakta durup döndü ve Martin'e baktı. Onun avurtları çökmüş, yüzü yeniden yüreğini sızlattı. "Sen gelmiyor musun?" diye sordu. Arkasından da inip Martin'in yanına gitti. Martin, "Yürüyorum ben, itman olsun diye." Gertrude, "Öyleyse birkaç blok ben de seninle birlikte yürürüm. Belki iyi gelir bana. Şu son birkaç gündür çevikliğimi kaybettim." Martin kız kardeşine baktı ve onun üstünlükten şapşallık aktığı fikrinde kendini haklı buldu. Hastalıklı şişmanlığı, yorgun ve çökük yüz hatları, adımını atışındaki elastikiyetten yoksun ağırlıkla, tam geniş yürekli tombul insanların yürüyüşünün karikatürünü andıran yürüyüşle Martin'in fikrine haklı çıkarıyordu. Gertrude daha ilk köşede mola verince, Martin, "Sen burada kalsan iyi edersin. İkinci tramvay neredeyse gelir, ona binersin." Gertrude soluk soluğa, "Allah'ım," dedi. "Daha şimdiden soluğum kesilmediyse eğer, ama senin ayağındaki ayakkabılar bende olsa ben de senin kadar yürüyebilirim. Senin ayakkabılarının tabanı ne kadar ince öyle. Daha sen Kuzey Oakland'a varamadan yarılır bunlar." Martin, "Evde daha iyi bir çift ayakkabım var," dedi. Gertrude damdan düşer gibi, "Yarın akşam yemeğe gel," diye davet etti Martin'i. "Mr. Hickbottom evde olmayacak. Bir iş için San Leandro'ya gidiyor." Martin başıyla reddetti ama yemekten bahsedilince de gözlerinin açkurt gibi parlamasına engel olamadı. "Cebinde metelik yok da ondan yürüyorsun böyle Martin." İdmanmış. Kibirli bir tavırla alay etmek istedi ama ancak burnundan tıkanık bir nefes çıkarabildi. "Dur bakayım hele." Beceriksiz hareketlerle el çantasını karıştırıp Martin'in eline bir 5 dolarlık sıkıştırdı. "Galiba senin doğum gününü unutmuştum ben," diye geveledi. Martin'in eli altının üzerine iradesiz bir şekilde kapandı. Eli kapanırken de bunu kabul etmemesi gerektiğini biliyordu. Kendini kararsızlık içinde bocalar buldu. Bu altın parçası yiyecek demekti. Vücudu, beyni için hayat ve ışık, yazı yazmaya devam etmesi ve kim bilir belki de bunun gibi birçok altın parçası getirecek bir şey yazması için kuvvet demekti.
Yeni tamamladığı 2 denemesini taşıyan kağıtlar hayalinde duru bir alevle tutuştu. Bunları tekrar yollamak için pulu olmadığından masanın altında duran diğer yazıların üstünde durduklarını, bunların adlarını tıpkı daktiloda yazdığı şekilleriyle gördü. Esrarın büyük rahipleri ile güzelliğin beşiği, bunları daha hiçbir yere yollamamıştı. Bu alanda diğer yazdıkları kadar güzeldi bunlar da. Onları postalayacak pulu olsaydı. İşte o açlığın kuvvetli bir arkadaşı olarak içinde sonsuz başarısının kibri yükseldi ve Martin hızla parayı cebine indirdi. Gözleri belli belirsiz dolan ve boğazı acı verecek şekilde düğümlenen Martin yutkunarak, "Bunu sana 100 misliyle geri vereceğim Gertrude," dedi. Haşin kararlı bir ifadeyle, "Sözüme dikkat et," diye bağırdı. "Bir yıl dolmadan avucuna bu ufak sarı olanların aynısından 100 tane koyacağım. Bana inanmanı istiyorum senden. Bütün yapacağın kısa bir süre beklemek ve görmek." Gertrude'un inandığı yoktu zaten. Şüpheciliği onu huzursuz bir insan yapmıştı. Başka bir Alevera Dalavere'de bilmediği için, "Aç olduğunu biliyorum Martin," dedi. "Açlık her tarafından akıyor. Canın ne zaman isterse gel yemeğe. Mr. Higginbotham'ın oraya ne zaman gideceğini çocuklardan birini yollayıp haber veririm sana." Martin kız kardeşinin kafasının içini okuduğundan onun ne diyeceğini o daha söylemeden hissetmişti. Ama yine de bekledi. "Sen de artık iş arama zamanı gelmedi mi? Başaracağıma inanmıyor musun?" Gertrude başıyla inanmadığını anlattı. "Bana kimsenin inancı yok Gertrude. Kendimden başka." Martin'in sesinde ihtiraslı bir isyan vardı. "Daha şimdiden bir sürü iyi eser yazdım. Er geç de satılacak bunlar." "İyi olduklarını nereden biliyorsun?" "Çünkü beyninde bir anda edebiyat ve edebiyat tarihiyle ilgili engin bir bilgi kaynaşmaya başlayıp Gertrude'a imanının sebeplerini anlatmanın ne kadar boşuna olacağını anlarken kekeledi Martin. "Çünkü benim yazdıklarım dergilerde yayınlananlardan %99'undan daha iyi de ondan." Gertrude zayıf bir sesle, ama Martin'in hastalığına koyduğu teşhisin de doğruluğuna olan inancı hiç sarsılmadan, "Keşke aklın göstereceği yoldan gitsen," diye cevap verdi. "Keşke aklın gösterdiği yolda gitsen," diye tekrarladı. "Yarın da akşam yemeğine gel." Gertrude'u tramvaya bindiren Martin doğru postaneye yollandı ve $5'ın 3'ünü pula yatırdı. Aynı gün akşamüstü Morse'lara giderken yine postaneye uğrayıp elindeki bir sürü uzun ve içi dop dolu zarflara elindeki pulların 2 centlik adı verilen 3 tanesi hariç hepsini yapıştırdı. O akşam Martin'in hayatında en önemli akşamlardan biri olarak kalacaktı. Zira yemekten sonra Rus Birisent'le tanıştı. Nasıl olup da oraya düşmüştü? Kimin arkadaşıydı ya da hangi tanıdığı onu buraya getirmişti bilmiyordu Martin. Bunu merak edip Ruth'tan da sormadı. Kısaca Martin, Birisent'den kansız, kuş beyinli biri olarak baktı ve onu kafasından hemen çıkardı. 1 saat sonra da Birisent'den bir kedi gibi odadan odaya dolaşarak resimlere bakmasından, masaların üzerinden aldığı ya da raflardan çektiği kitaplara, dergilere burnunu gömmesinden,
onun aynı zamanda vahşinin biri olduğuna da karar verdi. Evde bir yabancı olmasına rağmen Brisenne'den arkası yükseltilip alçaltılan bir koltuğa iyice büzülüp sonunda o kadar kalabalığın ortasında kendine ayırmayı başardı ve durmadan cebinden çıkardığı ince bir cildi okumaya devam etti. Okurken farkında olmadan parmaklarını okşar gibi saçların arasında gezdiriyordu. Martin o akşam Brisenne'de onun birçok genç kadınla mükemmelen çene yarıştırdığını gördüğü zaman dışında fazla dikkat etmedi. Bir rastlantı eseri evden ayrıldıktan sonra yaya kaldırımının yarı yerinde Brisenne'e yetişti. Martin, "Merhaba, siz misiniz?" dedi. Brisenne'den kaba bir homurtuyla cevap verdi. Yana çekildi. Martin de başka bir konuşma girişiminde bulunmadı. Bloklar boyu sessiz sedasız yürüdüler. Kibirli bir koca eşek. Sesin ani ve şiddetli oluşu Martin'i heyecanlandırdı. Hem hoşlandı hem de bir taraftan öbürüne karşı gitgide artan bir nefretin uyandığını fark etti. Bir blok kadar daha böyle sessizce gittikten sonra diğeri damdan düşer gibi Martin'e "Böyle bir yerde ne işin var senin?" diye sordu. "Ya senin ne işin var?" diye karşılık verdi Martin. Diğeri yanıt olarak "Vallahi ben de bilmiyorum" dedi. "Ama hiç olmazsa böyle bir akılsızlığı ilk defa yapıyorum. Her günün 24 saati var ve benim bu saatleri harcamam gerekiyor. Gel de bir içki iç." "Pekala" dedi Martin. Devamında daveti hemen kabul edişinden ötürü kendine kızdı. Evde onu yatmadan önce bir sürü ucuz yazı, yattıktan sonra da eğer Martin için en aşağı heyecanlı bir roman kadar dolu olan Herbert Spencer'ın otobiyografisini saymazsak Westman'ın bir cildi bekliyordu. Hoşlanmadığı bu adamla neye zamanı israf etsindi? Ne zaman ne de içkinin kendisi. Sadece içkinin insanda bıraktığı parlak ışıklar, aynalar ve gözleri kamaştıran parlak dizileri önemliydi. Kulağına gelen erkek sesleri, işte bunlar iyimser erkeklerin, başarılar kazanıp paralarını içkiye harcayabilen erkeklerin sesiydi. O ise yalnızdı. Onun derdi buydu. İşte zaten o da bu sebepten bir oltanın ucundaki beyaz paçavraya atılışı gibi hemen atılıp daveti kabul etmişti. Joe ile Shelihat Spencer'da bulunduğundan beri Portekizli bakkala içtiği şarap hariç meyhanede hiç içki içmemişti. Zihni yorgunluk, fiziki yorgunluk kadar zorlu aratmıyordu içkiyi insana. Martin de hiç içki ihtiyacı hissetmemişti. Ama şu anda canı içki, daha doğrusu içkilerin dağıtılıp kadehlerin yuvarlandığı atmosferi çekiyordu. Brisenne'la beraber geniş deri koltukları kurup viski, soda içtikleri Gertrude işte böyle bir yerdi. Konuştular, birçok şeyden bahsettiler ve viski odasını ısmarlama sırasını Martin'e aldı. Bir Ericid'in içkiye dayanıklı olan Martin, öbürünün içkiye bu kadar dayanıklı olabilmesine şaştı. Hele konuşmasına olan hayranlığım bildirmek için sık sık onun sözünü kesti. Çok geçmeden Brisenne'ın her şeyi bildiğini farz edip hayatında rastladığı ikinci entelektüel adamın bu olduğuna karar verdi. Ama Brisenne'da Profesör Calville'de olmayan şeyin, yani ateşin şimşekli bir anlayış ve idrak ile kontrol edilemeyen ateşli bir dehanın bulunduğuna dikkat etti.
Dudakları bir makine kalıptan çıkarır gibi keskin delici cümlecikler kesiyordu. Bu ince dudaklar tamamlanmamış, sessiz etrafında okşar gibi büzülerek hayatın esrar ve ulaşılmaz derinliklerini aksettiren kadife gibi yumuşak şeylere, parlak, haşmetli, tatlı, büyülü güzelliklere sahip cümlecikleri şekil veriyordu. Yine bu ince dudaklar kozmik mücadelenin çatırdılarını, gümbürtülerini, kulağa bir gümüş kadar berrak gelen yıldızlı boşluklar kadar parlak bir şairin sözüne akla sığmaz ve kelimelerle ifade olunamayan deneyüstü gerçeği hünerli ve hepsi de kavranamaz günlük kelimelerle ifade eden bir soru şeklini alıyordu. Brissendon'a harika bir ilham, hiçbir dilin anlatamayacağı amperizmin en ileri sınır karakollarını görüyor ve yine o altından dökülmüş mucizeli konuşmayla bilinen kelimelere bilinmeyen anlamlar yükleyerek Martin'in bilincine sıradan ruhların ulaşamayacağı haberler gönderiyordu. Martin bütün o ilk nefret hissini unuttu. İşte kitapların verebileceği şeyi en mükemmeli gerçekleşiyordu burada. Burada Martin'in ulaşmaya çalışacağı bir entelektüel kafa vardı. Martin kendi kendine, "Senin ayaklarının dibinde tozlarımın ben tek" diye tekrarlayıp durdu. Manalı bir ifadeyle ve yüksek sesle, "Siz biyoloji okumuşsunuz" dedi. "Varlığını ancak biyolojinin ispat edebildiği gerçeklerden bahsediyorsunuz" diye ısrar etti. Martin, ısrarına karşılık Brisenden'dan gözlerini dikip Martin'e uzun uzun baktı. "Ulaştığınız sonuçlar okumuş olduğunuz kitaplara uygun sizin." Brissenden, "Bunu işittiğime sevindim" diye cevap verdi. "Derme çatma bilgimin beni gerçeğe kısa yoldan ulaştırabilmesi bana yeniden güven verdi. Bana gelince, ben kendini yanılıp yanılmadığımı hiç araştırmam. Tamamıyla faydasız bunlar. Nihayet hiç kimse sonsuz hakikatleri hiçbir zaman bilemez." Martin başarılı bir tavırla, "Siz Spencer'ın bir çözemezinizin" diye bağırdı. "Gençliğimden beri Spencer'dan bir şey okumadım. O zaman bütün okuduğumda eğitim idi." Martin yarım saat kadar sonra, "Sizin kadar rahatça önemsemeden bilgi edinebilmek isterdim" diye konuştu. Bu süre içinde Brissendon'un zihnin donanımın yakınlık incelemekle meşguldü. "Siz sapına kadar dogmatiksiniz. İşin fevkaladeliği burada zaten. İlmin ancak zihni muhakeme ile yaratabileceği yeni olayları dogmatik bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Doğru sonuçlara atlıyorsunuz adeta. Gerçekten de son derece kestirme gidiyorsunuz. Sizi gerçekte götürülecek yolu akıl dışı bir yoldan bir ışık hızıyla buluyorsunuz." Brissenden, "Evet" diye cevap verdi. Peder Joseph ile birader Dutton'un üzen de buydu zaten. "Oh, hayır" diye ekledi. "Ben de öyle bir şey arama. Tahsilim için Katolik Koleji'ne gidemem. Kaderin güzel bir oyunudur." "Sen bildiklerini nereden kaptın?" Martin bir taraftan anlatırken bir taraftan da hep Brisden'ı inceliyor. Bu inceleme alanı Brisden'ın uzun akrotozik yüzüyle, düşük omuzlarından yandaki bir sandalyede duran, cepleri bir sürü kitabın ağırlığıyla şişmiş paltoya kadar uzanıyordu. Brisden'ın uzun, narin elleri güneşten kahverengi olmuştu. Aşırı derecede yanık bir ten diye düşündü Martin.
Bu yanık ten de Martin'in hoşuna gitmedi. Bristol'un açık havada yaşayan bir insan olmadığı besbelliydi. O halde güneşten nasıl yanmıştı bu kadar? Martin tekrar şimdiye kadar rastladığı en ince, en güzel bir kartal burnun zarafet kattığı, çene kemikleri çıkıntılı, yanakları iyice çökük, dar yüzü incelemeye başladığı sırada bu ellerin yanık teni üzerindeki hastalıklı, manalı bir şey daha var diye düşündü. Gözlerin büyüklüğü normaldi. Ne büyük ne de küçüktü ama tarife sığmayacak bir kahverengileri vardı. Gözlerin içinde için için bir ateş yanıyordu. Daha doğrusu bu gözlerde birbirine tamamıyla zıt iki ifade gizlenmişti. Meydan okuyan, boyun eğmez, hatta aşırı derecede haşin fakat aynı zamanda insanda acıma duygusu uyandıran gözlerdi bunlar. Martin neden olduğunu bilmeden birisinin acıdığını fark etti. Ama bunun sebebini çok geçmeden de öğrendi. Arizona'dan geldiğini söyleyen Bristol'dan biraz sonra rastgele "Veremem ben. Birkaç senedir ikliminden yararlanmak için orada yaşıyorum. Bura ikliminin size zararı dokunacağından korkmuyor musun?" Korkmak. Bristol'un Martin'in kelimesini tekrarlayışında hiçbir özel vurgu yoktu. Ama Martin bu hastalıklı yüzden Bristol'un için artık korkulacak hiçbir şeyin kalmamış olduğunu anladı. Bristol'un gözleri bir çift kartal gözünü andıran kadar kısıldı ve Martin onun meydan okurcasına inatçı, saldırıcı bir ifadeyle açılıp kapanan delikleriyle bir kartal gagasını andıran burnunu seyrederken adeta nefesini tuttu. Gördüğü manzaradan heyecanlanan Martin kendi kendine bunu muhteşem diye yorumladı. Yüksek sesle şu mısraları okudu. "Talihin sobası altında başım, kan revan içinde ama dimdiktir benim." İfadesi hemen değişerek cana yakın, yumuşak bir hal alan Bristol'un "Henley'i seviyorsun," dedi. "Tabii ya, senden başka bir şey beklemezdim zaten. Ah Henley, cesur bir ruh, çağdaş, uyak hokkabazlıkları, dergi hokkabazlıkları arasında o, harem ağalarının arasında duran bir kahraman gibi yükseliyor." Martin suçlar yolla. "Dergileri sevmiyorsunuz," dedi. Bristol, "Sen seviyor musun?" diye Martin'i ürkütecek kadar vahşice hırladı. Martin, "Ben dergiler için yazıyorum. Daha doğrusu yazmaya çalışıyorum," diye kekeledi. "Bak bu daha iyi işte," diye yumuşak bir karşılık aldı. "Yazmaya çalışıyorsun ama başarılı olamıyorsun. Bu başarısızlığa saygı ve hayranlık duyarım. Ne yazdığını biliyorum senin. Şöyle yarı kapalı bir gözle bile görebiliyorum. Bunlara dergilerin kapısını kapayan ve onlardan hiç eksik olmayan bir unsur var yazılarında senin. Yazılarının yıpranmama kudreti bu. Dergiler ise bu malı kullanmazlar. Onların istedikleri çelimsiz bir sürü zırva ve Tanrı bilir ya bunu da bulurlar ama senden değil." Martin hoşnut olarak, "Ben ucuz eserlerin üstüne çıkamadım," dedi. Tam tersine Bristol'un sustu ve gözlerini Martin'in yokluğunu, apacık görünen kılığında, iyice eskimiş kravatı, tırtıllaşmış yaka şeridi, parlamış ceket kolu, oradan da hafif eksikmiş ve yukarıya doğru kıvrılarak Martin'in çökük yanağına dayanmış yaka uçlarından biri üzerinde küstahça bir bakışla dolaştırdı. "Tam tersine ucuz eserler senin üstünde. O kadar üstünde ki
Onlara hiçbir zaman ulaşmayı hayal edemezsin. Ey adam, seni bir yerlerde yemeğe davet etmekle bile sana hakaret edebilirim. Martin gayri ihtiyari kanının sıcaklığını yanaklarında hissetti. Birisi de muzaffer bir tavırla güldü. Tam bir erkek, böyle bir davetle kendini harekete uğramış saymaz dedi. Martin sinirli bir şekilde. Sen bir şeytansın diye bağırdı. Hem ben seni davet etmedim ki. Cüret edemedim buna. Orasını bilmem. Şimdi davet ediyorum. Birisinden konuşurken bir yandan da ilerideki lokantaya gitmek nihayetindeymiş gibi yarı doğruldu. Martin'in yumrukları sıkıldı. Kanı şakaklarında zonklamaya başladı. Bristol'ın oralarda meşhur olan bir yılan yutucusunun çığırtkanlığını taklit ederek "Bosco, diri diri yanıyor, diri diri yanıyor" diye bağırdı. Martin, diğerinin hastalıktan bitip tükenmiş yüz çatısında gözlerini aşağılayıcı bakışlarla dolaştırarak "Seni diri diri yiyebilirim, hiç şüphen olmasın" dedi. "Ancak ben buna değmem, öyle değil mi?" Tam tersine, Martin bir an düşündü. Zira buna değmeyen bir olayın kendisi deyip neşeli, şen bir kahkaha koyverdi. "İtiraf ederim ki beni gülünç duruma düşürdün. Brandon, benim aç oluşum, senin de buna fark edişin alelade birer olay ve bunda küçük düşündürücü hiçbir taraf yok. Görüyorsun ya, sürünün alışılagelmiş küçük ahlak anlayışlarına gülüyorum ben. Tam o sırada sen kalkıp bir maksatla keskin gerçek bir laf ediyorsun ve ben hemen aynı küçük ahlak dönüşlerinin esiri oluveriyorum." Birisi "Hakarete uğradın" diye onu onayladı. "Bir dakika önce uğramıştım pek tabii. İlk gençlikte edinilen peşin fikirler, bilirsin. Bu gibi şeyleri gençken öğrendim ve bunlar o zamandan beri öğrendiklerimi basitleştiriyor. Bunlar benim özel dolabımda sakladığım birer iskelet. Peki artık dolabın kapısını bunların üzerine kapadık mı?" "Pek tabii. Emin misin?" "Eminim." "Öyleyse gidelim de bir şeyler yiyelim." Martin $2'dan cebinde kalan son bozukluklarla son içtikleri viski sodanın parasını ödemeye teşebbüs ederek "Ben vereceğim parasını" dedi. Ama köpüren Bristol'ın garsonu bozuklukları tekrar masaya bırakmaya zorladığını gördü. Martin suratını buruşturarak parayı cebine attı ve bir an için omzunda Bristol'ın dost elinin ağırlığını hissetti. Martin Eden ikinci defa küçük ve bakımsız evine bir konuk getirdi. Bu konuk Brisinden'dı. Maria eve konuk gelince yine telaşlandı. Ama bu defa ne yapacağını şaşırmadı. Aklına sahip çıktı. Brisinden'ı saygıyla karşıladı. Kendi çapında gösterişli konuk salonuna buyur etti. Hayatı bütün yönleriyle incelemiş, sık dokumuş, sözün sözünü bulmuş birisi için evin niteliğinin önemi yoktu. Brisinden'dan bütün kibarlığıyla "Umarım gelişimde bir sorun yoktur" dedi. Martin "Hayır, hayır, yok" diye keskin cevap verdi. Sonra arkadaşının elini sıkarak odasına buyur etti. Odadaki tek sandalyeye konuğunu oturttu. Kendi de yatağın bir köşesine sıvıştı. Brissenden oturur oturmaz elini ceketinin cebine attı. İnce bir cilt çıkardı. "İşte sana bir şairin yazdığı bir kitap. Oku onu, senin olsun." Martin'in karşı koyma ya da kabul etmeme durumuna karşı da
Kitaplar benim neyime gerek? Bu sabah bir kanama daha oldu dedi. Sonra, viskin var mı? Hayır yoktur tabii, bekle bir dakika diyerek kapıdan çıktı gitti. Martin onun uzun endamıyla dış merdivenlerden inişini seyretti ve Brissenden bahçe kapısını kapamak için dönünce harabe haline gelmiş göğüs kafesinin üzerine doğru düşen, vaktiyle geniş oldukları belli omuzlarına içi acıyarak baktı. Martin 2 adımda yuvarlanıp gibi kendi yatağına yattı ve manzum eseri okumaya daldı. Kitap Harry Vaughan Marlowe'un en yeni şiirleriydi. Brissenden geri döndüğünde Scotch viskisi yok haberini verdi. Çapkın Amerikan viskisinden başka bir şey satmıyor. Ama çeyrek galon aldım ondan. Martin, çocuklardan birini gönderip limon aldırayım da bir toddy yapalım teklifinde bulundu. Brissenden'ın getirdiği kitabı kaldırarak, acaba böyle bir kitap Marlowe'a kaç para kazandırır diye devam etti. Belki $50 diye cevap verdi diğeri. O parayı alabilir, hatta bir yayıncıyı bu kitabı yayınlamaktaki riske göze almaya kandırabilirse talihli sayılır. Şu halde insan şiirle hayatını kazanamaz, öyle mi? Martin'in sesinin tonu da yüzü de canının sıkıldığını belli ediyordu. Brissenden konuşmasını sürdürdü. Tabii kazanamaz. Hangi aptal yapacak bu işi? İşte Bruce, işte Virginia Spring, işte Setwinch, bunlar pekala yapıyorlar. Ama şiir biliyor musun? Vaughan Marlowe hayatını nasıl kazanıyor? Ta Pennsylvania'da erkek çocuklara özgü okul dedikleri özel ticaretin ne de öğretmenlik ederek, böyle bir okul bütün bir özel cehennemlerin limitidir. Adamın daha 50 yıllık ömrü bile olsa yerimi onunla değişmek istemezdim. Bununla beraber onun eserleri çağdaş nazımcılar kalabalığından havuçlar arasında duran bir pembe yakut gibi ayrılıyor. Bir de hakkındaki eleştirilere bak. Allah belalarını versin. Hepsinin belasını versin, yontulmamış cüceler. Martin, yazar insanlar hakkında yazamayan insanlar tarafından çok şeyler yazılıyor diye onu destekledi. Mesela Stephen'la eseri hakkında yazılan süprüntünün çokluğu beni hayrete düşürdü. Brissenden takırdayan dişleri arasından "Gulyabaniler cadılar" diye tükürür gibi fırlattı kelimeleri. Evet, biliyorum bu döküntüleri. Peter Diamond'a mektubu için onu inceleyip tartıp kendilerini beğenmişçesine gagalıyorlar. Martin, sefil ogalarının değer ölçüsüyle ölçüyorlar diye lafa karıştı. Evet, tam üstüne bastın. Güzel bir söz. Gerçeğe, güzele ve iyiye ağızlarından salyalar saçarak nutuk çekiyor, sonunda da onların arkasını okşayarak "Aferin kuçu kuçu" diyorlar. Richard Rev öldüğü gece onlar için küçük geveze kargalar demişti. Martin onun sözü biter bitmez hemen hararetle atılarak, yıldız tozunu gagalayanlar büyük adamların fezada bir meteor gibi uçtuğuna gaga atanlardır. Bir defasında oturdum bunlara bir hicviye yazdım. Gazete ve dergilerde yazan eleştirmenlere. Brissenden büyük bir arzuyla, görelim şunu diye istedi. Böylece Martin yıldız tozunun bir örneğini bulup ortaya çıkardı. Brissenden hicviyeyi okurken kıkır kıkır güldü.
Ellerini ovuşturdu ve todisini yudumlamaya unuttu. Okuması bitince, bu böyle öyle bir izlenim uyandırdı ki sen gözleri görmeyen bir kukuletayı cüceler dünyasına fırlatılıp atılmış yıldız tozunun biraz diye yorumunda bulundu. Tabii hemen ilk dergi tarafından yüz kere edildi değil mi? Martin yazılarını kaydettiği defterin sayfasını çevirdi. 27 dergi tarafından reddedilmiş. Brissenden yürekten uzun bir kahkaha koyvermek istedi ama öksürükle tıkandı. Soluyarak, "Şöyle şiiri mutlaka denedin değil mi? Birkaç tanesini göster bakayım." Martin, "Şimdi okuma" diye yalvardı. "Seninle konuşmak istiyorum. Onları paket ederim, evine götürürsün." Brissenden aşk şiirleri ve Peri ile İnci'yi yayına alarak ayrıldı. Ertesi gün döndüğünde Martin'e ilk sözü, "Daha istiyorum" oldu. Brissenden sadece Martin'i bir şair olduğuna iyice inandırmakla kalmadı, aynı zamanda kendisinin de bir şair olduğunu anlattı. Brissenden'ın eseri Martin'in ayaklarını yerden kesti ve Martin onun bu eseri yayınlamak için hiçbir girişimde bulunmayışına şaştı kaldı. Martin eseri onun namına piyasaya sürmeye gönüllü olarak ileri atılınca Brissenden hepsinin canı cehenneme cevabını verdi. Güzelliği yalnız güzellik için sev diye öğüt verdi. Dergileri de rahat bırak. Geriye gemilerine, denizine dönsen. Martin Eden, işte sana öğüdüm bu benim. İnsanlarla dolu bu hastalıklı, bu kokuşmuş şehirlerde ne istiyorsun? Güzelliği dergiler krallığının arzularına peşkeş çekerek vaktini kaybediyor ve her gün kendi gırtlağını kendi elinle kesiyorsun. Geçen gün sen bana neden söz etmiştin bakayım? Söyle bakayım, çılgınların en sonuncusu, ne yapacaksın şöhreti? Eğer onu elde edersen seni zehirleyecektir. Sen daha bu mamayı yiyemeyecek kadar küçük, basit ve toysun. İnşallah dergilere bir mısra bile satamazsın. Hizmet edilecek biricik efendi güzelliktir. Güzelliğe hizmet et ve bırak toplumun Allah belasını versin. Başarı Stevenson'un Henley'in hayaletini gölgede bırakan sonesinde, şu aşk şiirlerinde, şu deniz şiirlerinde değil de hangi cehennemde yani? Sen yaptığın şeyde, ulaştığın başarıda değil, o şeyi yapmakta buluyorsun zevki. Bana anlatamazsın. Biliyorum ben. Sen de biliyorsun bunu. Güzellik seni incitiyor. Bu senin içinde ebedi bir acı, iyileşmeyen bir yara, ateşten bir bıçak. Ne diye dergilerle kendi kendine aldatacakmışsın? Bırak hedefin güzellik olsun. Ne diye altın sikke haline getiresin güzelliği? Zaten yapamazsın ya bunu. Benim telaşım da boşuna işte. Dergileri 1000 sene okusan içlerinde Katz'a bir dizisine değecek bir şey bulamazsın. Şöhreti ve parayı bir kenara bırak. Yarın derhal tayfa yazıl, bir gemiye ve denizine dön. Martin, şöhret için değil, aşk için diye güldü. Senin dünyanda aşka yer olmadığı anlaşılıyor. Benimkinde ise güzellik aşkın hizmetçisidir. Brissenden ona hem acıyarak hem de hayran hayran baktı. Çok gençsin sen Martin yavrum, çok gençsin. Yükseklere kanat açacaksın ama senin kanatların en ince tülden yapılmış
ve en güzel renklerle bezenmiş. Sakın yakma onları. Ama sen çoktan yaktın tabii. Şu aşk şiirlerinin bir şeyler ifade etmesi için yükseltecek bir kadın lazımdı. Martin gülerek, o şiirler hem aşkı hem de kadını yüceltecek dedi. Brissenden cevaben, delilik felsefesi dedi. Afyon çekip hayal kurduğum zamanlar kendi kendimi buna inandırmıştım. Ama sözünü aç. Bu burjuva şiirleri seni öldürecek. Seninle tanıştığım o hainler inine bak. Kuru bir kokuşma kelimesi bile at olamaz orası için. İnsan öyle bir ortamda aklını koruyamaz. Aşağılık bir yer orası. Orada kadın erkek aşağılık olmayan tek kişi yok. Hepsi de midyelerinki kadar yüksek entelektüel ve artistik gününün idare ettiği birer neşeli mideden ibaret. Aniden durdu ve Martin'e baktı. Sonra şimşek gibi bir sezişle duruma kavradı. Yüzü bir anda hayretle dehşet karışımı bir ifade aldı. Sen de tuttun bu muazzam aşk şiirlerini, şu yolluk kuru dişiye yazdın. Brissenden sözünü bitirir bitirmez de Martin'in sağ kolu yıldırım gibi ileri uzatarak gırtlağını yakalayıp dişlerini takırdatana kadar sarsaladı. Ama Bresinda'nın gözlerinin içine bakan Martin orada korkudan eser göremedi. Garip, alaycı bir iblisten başka bir şey yoktu karşısında. Martin'in aklı başına geldi. Bresinda'nı boğazından yan üstü yatağa fırlattı ve gırtlağını bıraktı. Brissenden bir dakika kadar soluk soluğa ıstıraplı bir şekilde nefes aldı. Sonra kıkır kıkır gülmeye başladı. Alevi söndüreydin sana ebediyen borçlu kalırdım dedi. Martin, bugünlerde sinirlerim son derece gergin diye özür diledi. Ümit ederim ki canını acıtmamışımdır. Dur sana taze bir toddy hazırlayayım. Birisinden. Ah, seni gidi barbar diye devam etti. Şu vücudunla gururlanıp gururlanmadığını merak ediyorum. Zebani gibi kuvvetlisin. Genç bir pantersin sen, bir arslan yavrusu. Ey, bu kuvvetinin hesabını verecek olan da sensin. Martin, Brisinden'a bardağı verirken. Ne demek istedin diye merakla sordu. Al dibine kadar iç, iyi gelir. Brissenden todisini yudumladı ve beğendiğini belli ederek gülümsedi. Kadınların yüzünden seni öldürünceye kadar rahat bırakmayacaklar. Şimdiye kadar nasıl rahat bırakmadılarsa, eğer rahat bıraktılarsa seni çaylağın biriyim. Bana bak, beni hırpalamanın faydası yok. Ben diyeceğimi diyeceğim. Şüphe yok ki bu senin toyluk aşkın. Ama güzelliğin hatırı için bir defa sefere daha zevkli davran. Bir burjuva kızından ne istiyorsun Allah aşkına? Bırak onları kendi hallerine. Kendine şen şakrak, iri yarı, hayata gülerek bakan, ölümle alay eden ve sevebildiği müddetçe seni sevecek olan ateş gibi bir kadın seç. Böyle kadınlar var ve bunlar da seni burjuva yaşayışının koruması altında geçen bir hayatın yetiştirdiği korkulu ürünlerden herhangi biri kadar sevecektir. Martin, korkak mı diye itiraz etti. Evet, korkak, kendilerine benzeyen kimselerin kafalarının doldurduğu küçük ahlak anlayışlarını, gevezelik hayatı yaşamaktan korkarlar. Seni severler bunlar. Martin, ama kendi küçük ahlak anlayışlarını
daha da fazla severler. Senin istediğin hayatı muhteşem bir şekilde terk etmek, büyük hür ruhlara, kanatları pırıl pırıl yanan kelebeklere ulaşmak istiyorsun sen. Minik gri pervanelere değil. Oh, bunlardan da bıkacaksın. Eğer hayatta kalacak kadar talihsiz isen bütün kadınlardan bıkarsın. Ama yaşamayacaksın. Gemiye ve denizine dönmüyorsun. Onun içinde kemiklerin çürüyene kadar sana sıkıcı bir hapishane hücresi gibi gelecek olan şehirde kalacak ve öleceksin. Bana istediğin kadar nutuk çek. Sana kızacak değilim, dedi Martin. Nihayet senin de yaratılışına uygun bir aklın var. Bu bakımdan seni yaratılışından ötürü nasıl suçlayamazsam, sen de beni yaratılışımdan ötürü suçlayamazsın. Dergiler hakkında, aşk ve daha birçok şey hakkında anlaşamadılar. Ama yine de birbirlerinden hoşlanmakta devam ettiler. Martin'inki ise çok derin bir hoşlanmaydı. Her gün beraberdiler. Brissenden bir saatçik de olsa Martin'in tıklım tıkış odasına her gün uğruyordu. Brissenden hiçbir zaman çeyrek galonluk viskisini almadan gelmiyor, çarşıda birlikte yemek yedikleri zamanda yemek boyunca hep İskoç viskisi ile soda içiyordu. Her zaman ikisinin yemek parasını Brissenden ödüyordu ve Martin iyi yemeğin ne olduğunu onun sayesinde öğrendi. Onun sayesinde hayatında ilk şampanyasını içti ve yine onun sayesinde Rhenish şaraplarını tanıdı. Ama Brissenden daima bir bilmece gibiydi. O hastalıklı yüzüyle tükenen kanının son damlasına kadar halis muhlis bir sefihti. Ölmekten korkmuyor, hayatta her şeye acı ve sinik bir gözle bakıyordu. Bununla beraber öleceğini bile bile hayatı son zerresine kadar seviyordu. Yaşamak, heyecanlanmak ve bir gün kendisinin ifade ettiği gibi boşlukta tuttuğum ufacık yeri bir solucan gibi ezerek yaratıldığım kozmik toz haline getirmek için delice bir ihtirası vardı. Esrar içerek kendini berbat etmiş ve yeni heyecanlar peşinde olmadık şeyler yapmıştı. Martin'e de söylediği gibi bir seferinde sırf müthiş bir susuzluğun giderilmesindeki eşsiz zevki tadabilmek için isteye dileye 3 gün kendi kendini susuz bırakmıştı. Onun kim olduğunu, ne olduğunu Martin hiçbir zaman öğrenemedi. O, geçmişi olmayan, geleceği çok yakın görünen bir mezar, hali de ateşli, acı bir hayat yaşamaktan ibaret bir adamdı. Martin Eden, halkın alt tabakasına hitap eden ucuz eserlerden kazandığı parayla basit ve ekonomik bir hayat bile yaşamakta zorlanıyordu. Çıktığı yazarlık yolunda büyük acı ve ıstıraplarla dolu günler geçirmiş, aç gezmiş, yaşamın meyvelerinden nasibini alamamıştı. En son geldiği nokta, terazinin hangi kefesine neyi yerleştireceğini bilemediğiydi. Protestan mezhebine bağlı olduğundan Şükran günü geldiğinde giyecek bir elbisesi dahi kalmamıştı. Siyah elbisesi rehinde olduğundan Morsların yemek davetini kabul edememişti. Ruth, onun gelememe sebebini öğrenince çok üzüldü. Martin de bu olayın etkisinden kurtulamadı ve büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Ancak Ruth'un üzülmesine dayanamadığından ne yapıp edip geleceğini söyledi. Bunu nasıl yapacağını da şöyle açıkladı. San Francisco'ya Transcontinental dergisine gidip kendisine borçlu oldukları 5 doları alıp elbisesini rehinden kurtarıp gelecekti. Sabah kalkar kalkmaz ilk işi Maria'dan 10 sent borç almak oldu. Bu parayı Brisenden'dan
almayı tercih ederdi. Ama ne zaman ne yapacağı belli olmayan bu dengesiz herif kayıplara karışmıştı. Martin'in onu son görüşünden bu yana 2 hafta geçmişti. Martin de acaba onu gücendirdim, üzdüm, incittim diye kafasını boş yere yorup durmuştu. Bu 10 sent Martin'i San Francisco'ya ulaştırdı. Market caddesinden yukarı doğru yürürken parayı alamadığı takdirde durumunun pek de parlak olmadığını, hatta tahmininden daha güç durumlarda bırakabileceğini düşündü. O zaman ne Oakland'a dönmesine olanak vardı ne de San Francisco'da tanıdığı 10 sent borç alabileceği kimse. Transcontinental'ın büro kapısının oda kapısı aralıktı. Martin tam kapıyı açacağı sırada içeriden gelen yüksek bir ses onu durup düşünmeye itti. "Ama önemli olan bu değil," Mr. Ford diyordu. Martin mektuplaşmalarından bu Ford adının editöre ait olduğunu anladı. "Asıl mesele sizin parayı ödemeye niyetiniz var mı yok mu?" "Nakit ve peşin olarak demek istiyorum. Benimle Transcontinental gelecek yıl kazanma ihtimali olan para, ne de sizin bu parayı ne yapacağınız ilgilendirir. Benim istediğim, yaptığım şeyin karşılığını vermenizdir. Size şimdiden söylüyorum, para elime geçene kadar Noel sayısı baskıya girmeyecek. Hayırlı günler. Paranız olduğu zaman gelir beni görürsünüz." Kapı hızla açıldı ve adam Martin'i kenara itip lanetler yağdırarak yumruklarını sıka sıka koridorun alt yanına doğru geçip gitti. Martin odaya hemen girmemesi gerektiğine karar vererek koridorlarda 15 dakika kadar oyalandı. Sonra kapıyı açıp içeri girdi. Bu onun için yepyeni bir deneyimdi. İlk defa editörlük makamına giriyordu. Burada karta lüzum yoktu. Zira hizmetçi çocuklardan biri iç odaya girip birisinin Mr. Ford'u görmek istediğini söylemişti. Çocuk geri döndüğünde Martin'e yan yoldan işaret ederek onu özel odaya, kutsal editörlük makamına götürdü. Martin'in ilk izlenimi odanın düzensizliği, perişanlığı oldu. Ondan sonra gözüne döner bir sandalyeye oturmuş, yanakları sakallı, merakla kendisine bakmakta olan genç görünüşlü bir adam ilişti. Martin adamın yüzündeki sakin ifadeye hayret etti. Matbaacıyla yaptığı atışmanın adamın sakinliğin zerre kadar bozmadığı görülüyordu. Martin konuşmaya, "Ben Martin Eden'ım," diye başladı. Bu arada içinden $5 verin lan demek geçiyordu. Editör Martin'i hayretler içinde bırakan bir hareketle ayağa fırlayarak, "Gerçekten mi? Demeyin," diye bağırdı. Bir süre sonra da iki eliyle Martin'in elini yakalamış, hararetle sıkıyordu. "Sizi gördüğüme ne kadar memnun olduğumu anlatamam Mr. Eden. Sizi hep merak eder dururdum." Bunu söyler söylemez de Martin'i bir kol boyu ileri atıp yıpratmış ve tamirden geçmiş elbisesini dikkatle süzdü. Neyse ki Martin pantolonlarını Maria'nın ütüsüyle özenli bir şekilde ütülemişti. "Sizi daha yaşlı biri olarak düşündüğümü itiraf ederim. Biliyorsunuz hikayenizde büyük bir düşünce genişliği, kuvveti ve düşünce olgunluğu ile düşünce derinliği göze çarpıyor. Bu öykü bir şaheser. Size onu ilk defa nasıl okuduğumu anlatayım. Ama hayır, önce sizi arkadaşlarla tanıştırayım." Editör konuşmasına ara vermeden Martin'i genel büroya götürdü ve editör yardımcısı Mr. White ile tanıştırdı.
Mr. White, seyrek ipek gibi sakalları olan, ellerinin acayip soğukluğu insanda kendisinin soğuk algınlığı çekmekte bulunduğu izlenimi uyandıran ufak tefek ince yapılı bir adamdı. Bu da Mr. Ants mi Mr. Eden? Mr. Ants bizim yönetim müdürümüzdür, biliyorsunuz. Martin el sıkıştığı adamın başı saçsız, gözleri ters ters bakan ve yüzü tamamıyla karısı tarafından özenle düzeltilmiş, beyaz sakallı, kaplı olduğu için anlaşılabildiği kadarıyla genç olduğu tahmin edilebilen biri olduğunu gördü. Sakallarını pazar günleri düzelten karısı, Mr. Eats'in aynı zamanda ensesini de usturayla tıraş ederdi. Hepsi de hayran hayran konuşan üç adam hemen Martin'in çevresini sardılar. Martin'e öyle geldi ki bunlar sonunun ne olacağı belli olmayan bir durumu bir an önce salmak için böyle acele ediyorlardı. Mr. White, hep neden bize uğramadığınızı düşünürdük diyordu. Martin onlara parayı son derece ihtiyacı bulunduğunu belli etmek için dobra dobra, vapura binecek param olmadığı için dedi. İçinden de zaten başlı başına süslü elbiselerim paraya olan ihtiyacımı en güzel bir ifade kudretiyle anlatmaktadır onlara diye düşündü. Arada sırada onlardan fırsat düştükçe gelmekteki maksadını ima yolu belirtti birkaç kere. Ama hayranlarının kulakları sağırdı. Öyküsünü ilk okuduklarında ne düşündüklerini, sonradan ne düşündüklerini, karılarının, ailelerinin öykü hakkında ne düşündüğünü anlatıp Martin'e hayranlıklarından dem vurdular boyuna. Ama içlerinden biri bile parasını ödemek niyetinde olduklarına dair en ufak bir imada bulunmadı. Mr. Ford, öykünüzü ilk defa nasıl okuduğumu anlattım ya size, dedi. Tabii anlattım. New York'tan batıya dönüyordum. Tren Ogden'da durunca oradan itibaren hizmet edecek olan çocuk Transcontinental'ın yeni sayfasını getirdi. Martin, of Allah'ım diye düşündü. Ben 5 dolarcık yüzünden açlıktan ölürken sen Plymouth'ta seyahat ediyorsun. Bir öfke dalgasının hücumuna uğradı. Transcontinental'ın kendisine ettiği kötülük yüzünden bir anda gözünde büyüdü. Zira aylarca süren özlem, açlık ve mahrumiyetin Martin üzerinde etkisi çok kuvvetliydi. Şu anda çektiği açlık da ona bir gün önceden ağzına bir lokma yiyecek koymadığını, bir gün önce ağzına koyduğu yiyeceğin de ancak bir lokma olduğunu hatırlattı. O an için ortalığa kan kırmızı gördü. Bu yaratıklar soyguncu bile değillerdi. Birer adi hırsızdılar. Yalanlar, boş vaatlerle kandırıp öyküsünü almışlardı onun. Pekala o da gösterirdi onlara. Parayı almadan oradan adımını atmamaya karar verdi. Eğer parayı alamazsa Oakland'a dönemeyeceğini hatırlattı. Büyük bir irade harcayarak kendine hakim oldu. Ama bu sırada yüzündeki vahşi kurt ifadesi diğerlerini korkutmuş ve rahatsız etmişti. Eskisinden daha da fazla söze boğmaya başladılar. Mr. Ford, çanların sesini ilk nasıl okuduğunu anlatmaya koyuldu. Aynı anda da Mr. Ince, yeğeninin çanlarının sesini ne kadar beğendiğini tekrar anlatmaya çabalıyordu. Bahsi geçen yeğen de Alameda'da öğretmenmiş. Sonunda Martin, buraya niye geldiğimi söyleyeyim size, dedi. Bu kadar beğendiğiniz öykümün parasını almaya. Eğer yanılmıyorsam öykümü yayınlar yayınlamaz ödemeyi vaat ettiğiniz miktar 5 dolardı.
Yüzünün azaları kıpır kıpır kıpırdayan Mr. Ford hemencecik uysal, memnun bir ifadeye bürünerek elini cebine attı ve aniden Mr. Ince'e dönerek parasını evde bıraktığını söyledi. Mr. Ince'in bu işi kızdığı yüzünden okunuyordu. Martin, onun kolunun sanki pantolon cebini korumak istermiş gibi seyirdiğini gördü ve paranın orada olduğunu anladı. Mr. Ence, "Çok üzgünüm," dedi. "Ama matbaacıya para ödeyeli daha 1 saat bile olmadı. Adam bütün paramı aldı gitti. Doğrusu yanımda bu kadar az para bulundurmakla tedbirsizlik etmişim. Ne var ki borç senedinin vadesi henüz gelmediği halde matbaacının bir lütuf olarak paranın peşine verilmeyeceği isteyeceği de hiç aklıma gelmemişti." Her iki adam ümitle Mr. White'a baktılar ama bu bey de gülüp omuzlarını silkti. Onun vicdanı temizdi nasıl olsa. Transcontinental'a edebiyatını öğrenmek için girmiş, onun yerine maliye öğrenmişti adamcağız. Transcontinental'a ona 4 aylık maaş borçluydu ve adam matbaacının da mutlaka editör yardımcısı tarafından kandırılmış olduğunu biliyordu. Mr. Ford kabara kabara, "Mr. Eden'ı bizi bu durumda yakalamış olması çok kötü," diye lafa başladı. "İnanın ki tamamıyla tedbirsizlik. Ama size ne yapacağımızı söyleyeyim bakın. Yarın sabah ilk iş olarak size $5'lık bir çek postalarız. Mr. Eden'ın adresi var sizde, değil mi, Mr. Ence?" "Evet, Mr. Ence'in varmış adresi, Martin'in ve Mr. Ence yarın sabah ilk iş çeki gönderecekmiş." Martin, öyle bankalar, çekler hakkında pek fazla bir şey bilmiyordu. Ama çeki ertesi gün yerine o gün vermemelerine de bir sebep göremedi. "Şu halde Mr. Eden, çeki yarın sabah size yollayacağımızı anladınız değil mi?" dedi Mr. Ford. Martin oralı olmadan, "Benim paraya bugün ihtiyacım var," dedi. Mr. Ford tatlı bir dille, "Durumun talihsizliği," diye lafa başladı. Ama ters ters bakan gözlerinden tahammülünün azaldığı anlaşılan Mr. Ence onun sözünü kesti. Sert bir tavırla, "Mr. Ford size durumu anlattı ya," dedi. "Ben de söyledim. Çeki postalayacağız." Martin onun sözünü keserek, "Ben de durumumu açıkladım size," dedi. "Paraya bugün ihtiyacım olduğunu da anlattım." Yönetim müdürünün terslenişiyle birlikte Martin, kanının damarlarında da daha hızlı dolaşmaya başladığını hissetti. Aynı zamanda da adamı gözden kaçırmamaya dikkat etti. Zira Transcontinental'ın hazır parasının bu centilmenin cebinde yattığını sezinlemişti. Mr. Ford, "Çok yazık ki," diye söze başladı. Ama o sırada Mr. Ence sabırsız bir hareketle odayı terk edecekmiş gibi döndü. Aynı anda da Martin atılıp adamı tek eliyle gırtlağından öyle bir kavradı ki Mr. Ence'in kusursuz biçimliliğini hala koruyan kır sakalı 45 derecelik bir açıyla tavana doğru çevrildi. Mr. White ile Mr. Ford dehşet içinde yönetim müdürlerinin bir aksıratan kilimi gibi silkelendiğini gördüler. Martin, "Sökül bakalım, seni gidi genç yeteneklerin muhterem cesaret kırıcısı seni," diye gürledi. "Sökül, yoksa bütün paralar bozukluk bile olsa seni silkeleye silkeleye çıkartırım onları." Sonra ötleri patlayan iki seyirciye dönerek, "Geri durun," dedi. "Karışacak olanın canı yanar ha." Mr. Ence'in nefesi tıkanıyordu. Ancak Martin'in eli gevşedikten sonra parayı sökülme meselesindeki uysallığını belli edebildi.
Elleri pantolonunun ceplerine bir kere dalıp çıktıktan sonra 4 dolar 15 sent verebildi. Ters çevir cebini diye emretti Martin. Bir 10 sent daha düştü bu cepten. Martin yaptığı akıldan elde ettikleri emin olmak için bir kere daha saydı. Mr. Ford'a, "Şimdi sıra sende," diye bağırdı. Mr. Ford hiç beklemeden ceplerini alt üst edip 60 sent çıkardı. Martin kindar bir tavırla, "Hepsinin bu kadar olduğuna emin misin?" diye sordu. "Yelek ceplerinde ne var?" Mr. Ford iyi niyetinin bir belirtisi olarak ceplerinin ikisini de tersine çevirdi. Ceplerinden birinden yere bir karton parçası düştü. Mr. Ford bunu aldı, tam cebine koyacakken Martin bağırdı. "Nedir o? Vapur bileti mi? Ver onu bakayım bana." 10 sent eder bu. Bunu paraya mahsup ediyorum. Şimdi vapur biletiyle birlikte 4 dolar 95 sent oldu. Bana hala 5 sent borcunuz var." Mr. White'a yiyecek gibi baktı ve zayıf naif adamcağızın kendisine bir 5 sent uzattığını gördü. Martin hepsine birden hitap ederek, "Teşekkürler eder, hepinize iyi günler dilerim," dedi. Mr. Ants onun arkasından, "Haydut," diye homurdandı. Martin de dışarı çıkıp kapıyı çarparken, "Adi hırsız," diye karşılık verdi. Martin gururlanmıştı. Öyle gururlanmıştı ki The Hornet'ın da kendisine peri ile inci yazısı için 15 dolar borçlu olduğunu hatırlayınca hemen gidip bu parayı tahsil etmeye karar verdi. Ne var ki The Hornet'ı apacık birer korsan olan ve hiç ayırt etmeden herkesi, her şeyi soyup soğana çeviren tertemiz tıraş olmuş, güçlü kuvvetli gençler yönetiyordu. Birkaç möble kırılıp döküldükten sonra editör yönetim müdürünün, reklam ajansının ve kapıcının da büyük yardımları sayesinde Martin'i bürodan çıkartıp ona ilk kat merdivenlerin inişindeki hızı kuvvetlice vermeyi başardı. Yukarıdaki sahanlıktan Martin'e gülerek, "Yine buyurun Mr. Eden, sizi görmekten memnuniyet duyarız," diye seslendiler. Martin kendini toparlayıp sırıtarak, "Öf be," dedi. "Transcontinental'dakiler birer süt kuzusuydular ama siz hepiniz profesyonel birer boksör çıktınız." Onun bu lafına daha bol kahkahalarla karşılık verdi. Hornet'ın editörü aşağıya seslenerek, "Bir şair olarak Mr. Eden," dedi, "sizin de profesyonel boksörlerden aşağı kalır yeriniz olmadığını söylemeliyim. Soruşumu mazur görürse, siz eğer şu sağ kroşeyi nereden öğrendiniz Allah aşkına? Siz bu kesik Knowlton vuruşunu nereden öğrendiniz?" diye cevap verdi Martin. "Bununla beraber gözünüz moraracak yine de." Editör de iyilikçi bir edayla, "Umarım ki sizin de boynunuz tutulmaz," temenninizde bulundu. "Hep birlikte gidip bunun şerefine kafaları çeksek ne dersiniz?" "Boynunuzun şerefine değil tabii ki. Şu ufak gürültünün şerefine ha. Eğer gözün morarmazsa paralar benden ama," diye kabul etti Martin. Sevgiler bazen aldatıcıdır. Sevgililer de bazen çevrenin etkisinde kalır ve büyük, bitmez denilen sevgiler saman alevi gibi sönüverir. Kadın için büyük sevgi ya paradır ya acıma ya da gerçekten aşk. Ruth, Martin'in yanına Şükran günü verecekleri yemeğe gelip gelemeyeceğini sormaya gelmişti. Maria'nın bu küf kokan evinin küçük ön basamaklarını çıkarlarken Arthur kapıda kalmayı tercih etti. Merdivenleri özleyen bir kadına özgü değil de yavaş adımlarla çıkan Ruth,
hızla çalışan daktilonun tıkırtısını işitti. Kafasına yine olur olmaz sorular hücum etti. Martin kendisini içeri aldığında da onun bir yazısının son sayfasını yazmakta olduğunu gördü. Ruth hiçbir şey söylemeden Martin bütün benliğini vererek hazırladığı yazısını okumayı teklif etti. En son eserim. Hem de diğer yazdıklarımdan bambaşka bir şey bu. O kadar bambaşka ki korkutuyor beni. Ama yine de bunun çok güzel olduğuna inanıyorum. Sen yargıç ol. Bir Hawaii öyküsü. Viki Viki adını verdim buna. Yaratıcı ateşin harareti pırıl pırıl yüzüne vurmuştu Martin'in. Oysa Ruth bu soğuk odada titriyordu. Martin, Ruth'u karşıladığı sırada ellerinin soğukluğu dikkatini çekmişti ama bir şey söylememişti. Martin okurken Ruth onu dikkatle dinledi. Martin arada sırada her ne kadar Ruth'un yüzünde bir hoşnutsuzluk ifadesi gördüyse de öyküsünün sonunda "Gerçekten nasıl buldun?" diye sordu. Ruth, "Bilmem." diye cevap verdi. "Satabilecek mi dersin?" Martin, "Korkarım ki hayır." diye itiraf etti. Bu öykü dergiler için fazlaydı. Ama gerçek hakikaten gerçek. Ruth, "Öyleyse satılmayacaklarını bildiğin halde bu gibi şeyler yazmakta niye hala ısrar ediyorsun? Senin yazı yazmanın sebebi geçimini sağlamak değil mi?" Martin, "Evet, doğrudur ama şu sefil öykü aklımı aldı benim. Mutlaka yaz beni diye tutturdu." Ruth, "Peki ya şu Viki Viki adlı karakter, neden onu o kadar kaba konuşturdun?" "Tabii okurlarını incitecektir bu. Editörler de işte bu sebepten senin eserlerini reddetmekte haklılar." Martin, "Öyle konuşturdum çünkü gerçek Viki Viki bu şekilde konuşurdu." Ruth, "Ama okur zevkine uymaz bu." Martin, "Hayata uyar diye net konuştu. Gerçek bu. Ben de hayatı gördüğüm gibi yazmak zorundayım." Ruth cevap vermedi. Kısa bir süre sessiz kaldılar. Martin, Ruth'u sevdiğinden onu tamamıyla anlayamıyordu. Ruth da Martin'i anlayamıyordu. Çünkü Martin, Ruth'un ufkunun ötesinde yükselen bir dağ gibiydi. Martin, konuşmayı daha rahat bir konuyu sürüklemek için gayret gösterdi. Dedi, "Transcontinental'dan paramı aldım. 4 dolar 90 sent ve bir vapur bileti ödeyerek cezaya çarptırılan 3 sakallının gözünün önünde canlanan resmi Martin'i güldürdü. Ruth neşeyle, "Öyleyse geleceksin." diye bağırdı. Martin dalgın dalgın, "Gelmek." diye mırıldandı. "Nereye?" Ruth, "Yarın akşam yemeğine canım. Biliyorsun, bana eline para geçince elbiseni rehinden kurtaracağını söylemiştin." Martin safça, "Vallahi unutmuşum. Bu sabah belediye memuru Maria'nın 2 ineğiyle danasını götürdü. Maria'nın parası olmadığı için inekleri ben kurtarmak zorunda kaldım. Transcontinental'dan aldığım 5'lik işte buraya gitti." Çanların sesi belediye memurunun cebine indi. "Demek ki gelemeyeceksin." dedi Ruth. Martin kendi üstüne bir baktı. Ruth'un gözlerinde hayal kırıklığını ve sitemi anlatan gözyaşları pırıldadı. Ama bir şey söylemedi. Martin onu neşelendirmek için, "Gelecek Şükran gününde benimle birlikte Delmonica'da akşam yemeği yiyeceksin. Ya da Londra'da, Paris'te veya nerede istersen orada. Sözlerime dikkat et." Ruth damdan düşer gibi, "Birkaç gün önce gazetede gördüm." dedi. "Demiryolu posta yönetimine birçok atama yapılmış.
Sen birinci olarak kazanmıştın değil mi? Martin çağrıldığını ama kendisinin vazgeçtiğini kabul etmek zorunda kaldı. Kendimden o kadar eminim ki dedi. 1 sene sonra bir düzine demir yolcunun kazandığından fazlasını kazanmaya başlayacağım. Bekle de gör bak. Martin sözünü bitirince Ruth sadece bir "oh" dedi. Eldivenlerini eline geçirerek ayağa kalktı. Gitmem lazım Martin. Arthur beni bekliyor. Martin onu kollarının arasına alıp öptü. Ama Ruth'un pasif davrandığını gördü. Ruth'un vücudunda gerginlik yoktu. Kollarıyla onu sarmamış, dudakları ise Martin'in dudaklarını hiçbir ihtiras duymaksızın öpmüştü. Martin bahçe kapısından dönerken Ruth'un kendisine kızgın olduğu sonucuna vardı. Peki ama neden? Belediye memurunun Maria'nın ineklerini kapatması şanssızlıktı. Bunda hiç kimsenin suçu yoktu ki. Kendi davranış tarzından başka türlü davranabileceği ise Martin'in aklının köşesinden bile geçmedi. Bir süre sonra demiryolu posta yönetiminin davetini kabul etmediğim için bir parçacık da benim kusurum var diye düşündü. Ruth da Wiki beğenmemişti üstelik. Merdivenin başında dönüp akşam seferine çıkan postacısını karşıladı. Uzun zarflardan oluşan posta paketini eline aldığı zaman hep tekrarlanan o umut ateşi Martin'i yine sardı. Zarflardan biri uzun değildi. Kısa ve ince bir zarftı. Üstünde de matbu harflerle The New York Outview'dan adresi yazılıydı. Zarfı yırtıp açmadan önce duraksadı. Bu bir kabul mektubu olamazdı. Bu yayın evinde hiç yazı yazmamıştı Martin. Belki de bu müthiş düşünceyle Martin'in kalbi neredeyse duracak gibi oldu. Belki de kendisine bir makale ısmarlıyorlardı. Ama aynı anda da bunun imkansız olduğunu düşünerek bu ihtimali kafasından uzaklaştırdı. Bu editör tarafından kaleme alınmış kısa resmi bir mektuptu ve aldıkları imzasız bir mektubu ilişikte yolladıklarını ve Outville Yazı İşleri Müdürü'nün bu gibi imzasız mektupları dikkate almadıklarından emin olabileceğini bildiriyordu. Martin, ilişik mektubun kargacık burgacık bir el yazısıyla yazılmış olduğunu gördü. Martin'i edepsizce aşağılayan bu karmakarışık mektup, Martin Eden denen ve dergilere öyküler satan adamın yazarlıkla ilgisi olmayıp eski dergilerden öyküler çalmak, yeniden daktiloya çekmek suretiyle kendisininmiş gibi sürdüğünü iddia ediyordu. Zarfın üstündeki damga San Rendro postanesine aitti. Martin mektubu bu yazanın kim olduğunu anlamak için bir saniye bile düşünmedi. Higgbotham'ın grameri, Higgbotham'ın halk ağzı, Higgbotham'ın dolambaçlı ifadesi ve düşünüşü bütün mektup boyunca sırıtıyordu. Martin mektubun her satırında eniştesinin sadece ince İtalyan elini değil, aynı zamanda onun kaba bakkal yumruğunu da gördü. Peki ama neden diye boş yere kendi kendine sordu durdu. Bernard Higgbotham'a ne kötülüğü dokunmuştu ki? O kadar mantıksızca, o kadar aşağılık bir işti ki bu. Anlatılır gibi değildi bu. O hafta içinde Martin'e Batı'nın çeşitli dergilerinden buna benzer bir düzine mektup daha geldi. Martin, editörler ince davranıyorlar diye düşündü. Hiçbirinin Martin'i tanıdığı yoktu. Buna rağmen bazıları ona sempati bile göstermişti. Editörlerin imzasız yazılardan hoşlanmadığı açıkça anlaşılıyordu.
Kendisine yöneltilen bu kindar girişimin boşa çıktığını anladı. Aslına bakılırsa bu mektuplar eğer bir sonuç sağlayacaksa hiç şüphe yok bu Martin'den yana bir durum yaratacak, hiç değilse birçok editörün dikkati onun ismine çekilmiş olacaktı. Belki bir gün ondan bir yazı aldıkları zaman bunun kendisi hakkında imzasız mektuplar gönderilen kişi olduğunu hatırlarlardı. Böyle bir hatırlayışın da onların Martin'in hakkındaki hükümlerinin dengesini bir parçacık da olsa Martin'den yana bozmayacaklarını kim iddia edebilir ki? İşte bu sıralarda Martin, Maria'nın gözünden düştü. Bir sabah onu mutfakta ütülenecek bir yığın çamaşır arasında bitkinlikten yanaklarından gözyaşları süzülür, ıstıraptan inler halde boş yere didinirken buldu. Martin hemen gelip tanısı koydu. Millicent'ın getirdiği viskilerin artığından bir bardak sıcak viski içirip yatağa girmesini emretti. Ama Maria'nın yatmaya yanaştığı yoktu. Ütünün bitmesi lazım diye itiraz etti. Aksi halde o akşam ve ertesi sabah 7 küçük aç çocuğa yiyecek getiremeyeceğini anlattı. Maria hayretler içinde Martin'in sobanın üstünden bir ütü alıp fantezi kola yapılacak bir bluzu ütü tahtasının üstüne yaydığını gördü. Bu Kate Flanagan'ın pazarlık bluzuydu ve Maria'nın dünyasında ondan daha kusursuz, ondan daha titiz giyinen bir kadın yoktu. Üstelik Miss Flanagan ayrıca haber gönderip bluzunun o akşama hazır olmasını istemişti. Herkesin bildiği gibi Miss Flanagan demirci Mr. Collins ile flört ediyordu. Ertesi günde birlikte Golden Gate Parkı'na gideceklerdi. Bunu da yalnız Maria biliyordu. Maria bluzu Martin'in elinden almak için boş yere uğraştı. Martin ayakları birbirine dolaşan Maria'yı bir sandalyeye oturttu. O da oradan fal taşı gibi açılan gözlerle Martin'i seyretti. Kendisinin ütülemek için harcayacağı zamanın 1/4 kadar bir zaman içinde bluz tertemiz ütülendi. Hem de Martin'in bizzat Maria'ya da onaylattığı gibi Maria'nın ütüleyebileceği kadar güzel oldu. Martin: "Eğer ütülerin daha sıcak olsaydı çok daha hızlı çalışabilirdim," dedi. Maria'ya göre ise Martin'in salladığı ütüler kendisinin kullanmaya cesaret edebileceği çok daha sıcaktı. Martin ondan sonra: "Senin ıslatma tarzın tamamıyla yanlış," diye yakındı. "Bak nasıl ıslatılacağını göstereyim sana. Bize lazım olan taziktir. Eğer çabuk ütü yapmak istiyorsan tazik altında ısla." Bodrumdaki tahtalardan bir sandık yaptı. Buna bir de kapak uydurduktan sonra Silva ailesi çocuklarının hurdacılık satmak için topladıkları hurda demir parçalarını da talan etti. Sandığın içine yeni ıslatılan çamaşırları tıkıp kapağı kapattı. Kapağın üstüne de demir parçalarını koyunca düzen tamam ve işler hale geldi. Martin iç donuna varıncaya kadar soyunup kendi işinin iyice kızgın dediği bir ütüyü eline alarak "Şimdi beni seyret bak Maria," dedi. Maria bunu sonradan şöyle anlattı. Ütüyü bitirince de yünlüleri yıkadı. Dedi ki bana, "Maria, sen koca bir aptalsın. Ben göstereyim sana nasıl yıkanılır yünlüler," ve de gösterdi. Martin bu işi Shelney Hot Spring'de Joe'dan öğrenmişti. Dikine duran çubuğun üst tarafına eski jantı yerleştirmiş, bunu da mutfak girişlerine sıkıca bağladığı çubuğa tutturmuştu. Böylece çamaşırları varilin içinde
suya daldırılıp çıkaran jantı çevirirken bir eliyle de çamaşırları kolayca dövebiliyordu. Maria'nın hikayesi hep "Artık Maria yıkamaz çamaşırları" diye biterdi. "Çalıştırırım çocukları varilin başında, çevirsinler tekeri." Bununla beraber Martin, Maria'nın mutfak çamaşırhanesinde yaptığı yenilik ve işi ustaca becermesinden ötürü Maria'nın gözünden adamakıllı düştü. Maria'nın hayalinde Martin'e yönelttiği romans pırıltısı, onun sapık bir çamaşırcı oluşu gerçeği karşısında sönüp gitti. Martin'in bütün o kitaplarının, onu arabalarla ya da kucak dolusu viski şişeleriyle ziyarete gelen bütün yüksek dostlarının hiçbir değeri kalmadı. Nihayet Martin de alelade bir işçi, onun sınıfından, onun cinsinden bir insandı işte. Şimdi daha bir insanlaşmış, daha yanına varılır hale gelmişti. Martin, sır olmaktan çıkmıştı artık. Martin'in ailesinden gitgide daha çok soğumaya devam etti. Mr. Higginbotham'ın kışkırtmaya dayanan hücumunun arkasından Mr. Herman Van Smith de rengini belli etti. Birkaç küçük öyküsüyle, bir iki mizahı manzume ve şakasının satışından kendisine bir müddet yetecek kadar para kazanmıştı Martin. Sadece faturalarının bir kısmını ödemekle kalmamış, aynı zamanda eline siyah elbisesiyle bisikletini rehinden kurtaracak kadar da para kalmıştı. Martin, krank sustası eğrildiği için tamir isteyen bisikletini müstakbel eniştesiyle dostluğunun bir belirtisi olarak Von Smith'in dükkanına yolladı. Aynı gün akşamüstü ufak bir çocuğun bisikletini getirdiğini gören Martin memnun oldu. Bu umulmaz lütuf üzerine Martin, eniştesinin de kendisiyle dost geçinmek arzusunda olduğu sonucuna vardı. Ama bisikleti gözden geçirince el bile sürülmemiş olduğunu gördü. Aynı gün biraz sonra kız kardeşinin sevgilisine telefon eden Martin, bu zatın kendisiyle hiçbir konuda, hiçbir surette ve hiçbir şekilde ilgilenmek istemediğini öğrendi. Neşeli bir tavırla, "Herman Van Smith" diye cevap verdi Martin. "Oraya gelip senin o patlıcan burnunu kırmak geçiyor kafamdan." Diğeri, "Hele dükkanıma gel, ben de polis çağırayım" diye cevap verdi. "Senin işini ben de bitiririm ya. Senin ne mal olduğunu bilirim ben, ama bana kabadayılık sökmez. Senin gibilerle işim yok benim. Aylağın birisin sen işte. Ben de uyuyorum zannetme. Kız kardeşinle evleneceğim diye benim sırtımdan geçinmeye kalkamazsın. Niye işe girip de namusunla kazanmıyorsun hayatını ha? Söylesene bunu sen bana." Martin'in felsefesi ağır basıp öfkesini dağıttı. Büyük bir keyifle ahizeyi astı. Ama biraz sonra keyfi kaçtı ve reaksiyon kendini gösterdi. Martin yalnızlığının bütün ağırlığını hissetti. Brissendon'dan başka kimse onu anlamıyor, kimse onu işe yarar bir insan kabul etmiyordu. Brissendon ise kayıplara karışmıştı. Allah bilir neredeydi. Martin manavdan çıkıp satın aldığı şeyler kolunda eve dönerken havada kararmaya başlamıştı. Köşede bir tramvay durdu ve tanıdık, ince birisinin aşağı indiğini gören Martin'in yüreği sevinçle hopladı. Brissendon'du bu. Tramvay daha kalkmadan kısa bir bakış anında Martin, Brissendon'un paltosunun ceplerinden birinin kitaplarla, diğerinin de 1 litrelik viski şişesiyle dolu olduğunu gördü. Çatlamış yüzüyle ve hastalıktan morarmış dudaklarıyla
hayata kota koyan Brissenden yine günlerce ortalıktan kaybolmuştu. Brissenden'a iyiden iyiye alışan Martin, onu birdenbire karşısında görünce şaşırdı. Sormak istediği soruları bile unuttu. Brissenden da bu uzun süren yolculuğu hakkında açıklama yapmadı. Hemen sohbete koyuldular. Sanki hiç ayrılmamış, hiç uzaklaşmamışlar gibi sarmaş dolaş koyu sohbete dalmışlardı. Martin, toddy dolu kocaman bardaktan yükselen mayhoş buğunun arasından arkadaşını izliyordu. Üstelik karşısında hayata parmak atmış gibi oturan bu adamın bir cesedinkini andıran yüzünü görmek ona yetiyordu. Brissenden Martin'in yaptıklarını büyük bir ilgiyle dinledikten sonra "Ben de boş durmadım," dedi. Brissenden ceketinin iç cebini epeyce karıştırdıktan sonra bir yazı çıkarıp Martin'e verdi. Yazının üstündeki ismi okuyan Martin başını hafifçe kaldırıp Brissenden'a meraklı gözlerle baktı. Brissenden, "Evet, o işte kelime," diye güldü. "Güzel bir isim ha. Sapkın, tek kelimecik. Senin şu her zaman dimdik, yaşam dolu, inorganik insanın termometredeki ufacık yerinden ötürü çalım satan 36 derecelik yaratığın, sapkınların son basamağı olan insanının yüzünden, yani senin yüzünden bu adı koydum. Bu bir defa kafama girdi. Ondan kurtulmak için de yazmam lazımdı bunu. Bu kelime ve yazı hakkındaki düşüncelerini söyle bana." Martin'in yüzü önce kızardı. Okumaya devam ettikçe kanı çekildi. Bu tam bir sanat eseriydi. Şekil öze galip gelmişti. Ama özün anlaşılabilir son atomu bile Martin'i zevkten sarhoş edecek, gözlerini ihtirasla yaşartacak, sırtını yukarıdan aşağı soğuk ürpertilerle kaplatacak kadar mükemmel bir yapı içinde ifade kazanmış olduğuna göre buna şeklin zaferi demek de doğru olmazdı. 6-700 mısralık, upuzun ve sanki başka bir dünyanın eseriymiş kadar hayat verici, fantastik bir şiirdi. Müthiş, imkansız bir şeydi bu. Ama buna rağmen işte burada kağıt sayfaların üstüne siyah mürekkeple karalanmış olarak duruyordu. Şiir insanı ve insanın ruh araştırmalarını sonsuz sınırları içinde ele alıyor ve en uzak güneşleri, en uzak gökkuşağı ışıklarını delil göstermek için fezanın uçurumlarını iskandal ediyordu. Nefesi yarı yarıya sönmüş, atışları gitgide hafifleyen, kalbi bir kuş gibi çırpınan, ölmekte olan bir adamın kafatası içinde çılgınca eğlenen bir hayalin delice cümbüşüydü bu. Şiir muhteşem bir ritim içinde değişmez bir mücadelenin soğuk gürültüsünden, hücuma geçen yıldızlar ordusuna, birbirini sıkıştıran soğumuş yıldızlardan, karanlık boşlukta parıldayan nebulüzlere uzanıyor ve bütün bunların arasından gezegenlerin uğultusu, sistemlerin çatırtısı içinde insanoğlunun gümüş bir mekiğin sesi gibi hafiften hafife ama hiç eksilmeksizin tınlayan huysuz sesi duyuluyordu. Martin sonunda konuştu. "Edebiyat dünyasında buna benzer bir tek satır bile yoktur. Harikulade, harikulade." Başımı döndürdü. Sarhoş etti beni. O büyük, bölünemez soru, onu kafamdan bir türlü çıkaramıyorum. İnsanoğlunun o araştıran, sonsuz, hep tekrarlanan o ince ağlamaklı sesi hala kulaklarımda çınlıyor. Fillerin gümbürtüsü, aslanların kükremeleri arasında bir sivrisineğin ölüm marşına benziyor. Kendimi gülünç duruma düşürüyorum ama kafama takıldı bu benim.
Senin bu olduğunu bilmiyorum. Fevkaladesin sen. İşte o kadar. Ama nasıl yapıyorsun bunu? Nasıl yapıyorsun bunu? Martin heyecanla konuşmasını bir an kesti ama yeniden başlamakta da gecikmedi. Bir daha asla yazmayacağım. Acemi bir sıvacıyım ben. Sen bana gerçekten de bir zanaatkarın eserini gösterdin. Deha bu. Dehadan da üstün bir şey. Dehayı aşıyor. Çıldırmış gerçekten bu. Gerçek, her satırı gerçek bunun. Acaba bunun farkında mısın sen? Gidi dogmatik seni. İlim yalan söylemez. Kozmosun ham demirinden kesilip kudretli ritimlerle dokunularak bir ihtişam ve güzellik kumaşı haline getirilmiş hakaretin gerçeği bu. Başka bir şey söylemeyeceğim artık. Bittim, ezildim. Evet, daha da ezileceğim. Bırak da senin adına piyasaya süreyim bunu. Brissenden sırıttı. Hristiyanlık dünyasında bunu basmaya cesaret edecek tek dergi yoktur. Sen de bilirsin. Martin, böyle bir şey bilmiyorum. Ben Hristiyanlık dünyasında bunu kapışmayacak tek dergi olmadığını biliyorum. Her gün böyle bir şey geçmez onların eline. Bu teklifini kabul edebilmeyi isterdim. Alay etme diye gürledi Martin. Dergi editörleri tamamen boş insan değillerdir. Biliyorum bunu. Seninle bahse girmeye hazırım. Sapkının birinci veya ikinci teklifte kabul edileceğine dair maske istersen bahse girerim. Teklifini kabul etmeme engel olan bir tek şey var. Brissenden bir an bekledi. Büyük bu eser. Eserlerimin en büyüğü. Bunu biliyorum. Son eserim benim. Bununla övünüyorum. Ona tapıyorum. Viskiden bile güzel. Bu benim tatlı hayalleri, temiz idealleri olan basit bir delikanlı iken hayal ettiğim şey mükemmel şey. İşte sonunda son hamlede yakaladım. Bir sürü domuza çiğnetmeye de razı olamam onu. Hayır, konuya girmeyeceğim seninle. Bu benimdir. Onu ben yarattım ve seninle paylaştım. Martin, dünyanın geriye kalan insanlarını düşün diye itiraz etti. Güzelliğin vazifesi haz almaktır. O benim güzelliğim. Bencil olma. Brissenden. Bencil değilim ben dedi. Ve ince dudaklarından çıkacak kelimeler kendisini keyiflendirdiği zamanlarda olduğu gibi sinsi sinsi sırıttı. Açlıktan geberen bir domuz kadar özgeciyim. Martin boş yere onun kararından caydırmaya çalıştı. Ona dergilere karşı duyduğu nefretin delicesine fantastik bir nefret olduğunu, bu davranışının Efesos'taki Diana tapınağını yakan delikanlının hareketinden 1000 defa daha alçakça olduğunu anlattı. Bütün bu suçlamalar fırtınası altında Brissenden sakin sakin todisini yudumlayıp Martin'in editörler dışında bütün söylediklerinin gerçek olduğunu kabul etti. Editörlere olan nefreti sınırsızdı ve editörlerden bahsetmeye başlayınca suçlama, yağdırma konusunda Martin'i geride bıraktı. "Şunu bana daktiloya çekmeni istiyorum," dedi. "Sen bu işi herhangi bir stenografiden bir kere daha iyi bilirsin. Şimdi de sana bir öğütte bulunacağım." Ceketinin dış cebinden kalın bir kağıt tomarı çıkardı. "İşte senin güneşin utancı. Bir kere değil, 2 kere, 3 kere okudum onu. Sana en büyük komplimanı yapabilirim. Senin sapkın hakkında söylediklerinden sonra benim susmam gerekiyor. Ancak şu kadarını söyleyeceğim. Güneşin
utancı yayınlandığı zaman bir heyecan yaratacak, öyle bir edebi tartışmaya yol açacak ki reklam bakımından senin için binler değerinde olacak bu. Martin güldü. Zannederim şimdi de bunu bir dergiye teklif etmemi tavsiye edeceksin dedi. Hiç de değil. Eğer eserini basılmış görmek istiyorsan demek istiyorum. 1. sınıf yayın evlerine teklif et onu. Belki yayın evlerinden birisinin yazı okuyucusu delidir veya çılgındır da bakarsın eserinden yana rapor verir. Bir sürü kitap okudun sen. Bunların özü Martin Eden'ın kafasındaki imbikten süzülüp güneşin utancına aktı. Martin Eden da bir gün meşhur olacak ve şöhreti en çok bu eseri dayanacak. Onun için eserine bir yayıncı bulmalısın. Ne kadar çabuk bulursan o kadar iyi olur. Brissenden o gece geç vakit döndü evine. Tam tramvayın ilk basamağına adımını attığı sırada geriye Martin'e doğru savrulup onun eline sımsıkı topak edilmiş bir buruşuk kağıt parçası tutuşturdu. Al şunu. Bugün at yarışlarına gitmiştim. Şikeyi de biliyordum dedi. Kampana çaldı, tramvay hareket etti. Martin eline tutuşturulan buruşuk, yağlı kağıt tomarının ne olduğunu merak ederek kala kaldı. Odasına dönüp de kağıdı açınca bunun $100'lık bir çek olduğunu gördü. Bunu hiç çekinmeden kullandı. Arkadaşının her zaman bol parası olduğunu biliyor, aynı zamanda bir gün başarıya ulaşıp bunu ödemek imkanını bulacağına derin bir inanç besliyordu. Sabahleyin bütün faturalarını ödedi. Maria'ya peşin peşin 3 aylık kirasını verdi. Tefecideki bütün rehineleri kurtardı. Ondan sonra Maria'nın düğün hediyesiyle Ruth'a ve Gertrude'a Noel için daha mütevazi hediyeler aldı. Nihayet elinde kalan parayla bütün Silva ailesini önüne katıp Auckland'a götürdü. Vaadini yerine getirmekte bir kış gecikmişti. Ama Maria da dahil olmak üzere bütün Silvalar ayakkabı sahibi olmuşlardı. Ayrıca Silvaların kucaklarını doldurup taşıran çeşit çeşit oyuncaklar, bebekler, düdükler, paket paket çıkın çıkın şekerler, yemişler de almışlardı onlara. Martin kendisinin ve Maria'nın dizinin dibinden ayrılmayan bu olağanüstü alayla şimdiye kadar yapılmış olan en büyük şekerlemeyi istemek için girdikleri bir şekerci dükkanında Ruth ve annesiyle karşılaştı. Mrs. Morse son derece sarsıldı. Ruth'un bile izzeti nefsi incindi. Zira o görünüşe önem verirdi. Halbuki sevdiği adam Portekizli sokak çapkınlarından bir ordunun başında Maria ile samimi bir halde hiç de hoş bir manzara oluşturuyordu. Ama Ruth'u asıl inciten bu manzaradan çok Martin'in gururdan, izzeti nefsten yoksun oluşuydu. Fakat ruhun daha da derinden içine işleyen bu olayda Martin'in işçi sınıfı aslından geldiğini unutarak yaşamasının imkansızlığını görmüş olmasıydı. Bu gerçeği belli eden birçok lekesi vardı Martin'in. Ama bunu böylece dünyanın yüzüne, Ruth'un dünyasının yüzüne çarpmakla fazla ileri gitmiş oluyordu. Gerçi Martin'le nişanlandığı gizli tutulmuştu. Ama uzun zamandan beri devam eden samimiyetleri bir sürü dedikoduların doğmasına sebep olmuştu. Dükkanda ise sevgilisiyle sevgilisinin yanındakileri gizliden gizliye incelemekle olan bir sürü tanıdıkları vardı. Ruth Martin'in o rahat geniş fikirliğine sahip olmadığından çevrenin üstüne çıkamıyordu. Hemencecik incinmişti. Hassas yaratılışı yüzünden de bunun utancıyla titriyordu. İşte o günden sonra Ruth'u ziyaretinde
hediyesini daha uygun bir fırsatta vermeye kararlaştırarak göğüs cebinde tutan Martin onu bu halde buldu. Kızgın, ihtiraslı, gözyaşları içinde gördüğü Ruth'un bu hali Martin'e çok şeyler anlatmıştı. Onun ıstırabını görünce kendisinin bir zalim olduğuna inandı. Ama ruhunun derinliklerinde neden ve nasıl zalim olduğunun cevabını bulamadı. Tanıdıklarından ötürü utanç duymak Martin'in aklının almayacağı bir şeydi. Silvaları Noel alışverişine götürmek de kendince hiçbir şekilde Ruth'a saygısının eksik olduğunu göstermezdi. Diğer taraftan Ruth kendisini anlatınca onun görünüşünü anladı ve bunu kadınca her kadında hem de kadınların en iyisinde bile bulunan bir eksiklik olarak kabul etti. Sert geçen kışın çetin şartları Martin'i iyiden iyiye inine itmişti. İşte böylesine soğuk, sessiz bir Ocak akşamıydı. Biricik dostu Brissenden Martin'i çağırdı ve "Sana gerçek kirin ne olduğunu göstereyim" dedi. Martin bu gerçek kirin ne olduğunu anlamadı ama bir hayli de merak etti. Gerçek kir konusu ise birdenbire Brissenden'ın aklına gelivermişti. İki dost San Francisco'da salaş bir lokantada yemek yemişlerdi. Burada Brissenden'ın aklına Martin'e gerçek kirin ne olduğunu göstermek fikri geldi. Yemeklerini yemişler, Oakland'da dönmek üzere iskele binasına gelmişlerdi. Tam bu sırada Brissenden hemen döndü ve üstünden kayan paltosunun içinde sıska bir gölge halinde rıhtımda yürümeye başladı. Martin ona yetişmekte zorlanıyordu. Brissenden toptan içki satan bir büfeye girdi ve 5'er litrelik bir damacana porto şarabı alıp iki elinde birer damacana olmak üzere bir tramvaya atladı. Arkasından da kucağı bir sürü litrelik viski şişeleriyle dolu Martin. Martin gerçek kirin ne olduğunu merak ederken bir taraftan da eğer beni şimdi Ruth bir görseydi diye düşünmeden edemedi. Tramvaydan inip Market sokağına güneyinde işçi sınıfının oturduğu mahallenin göbeğine dalarlarken Brissenden "Belki de kimse yoktur orada" dedi. "O takdirde bu kadar zamandan beri aradığın şeyi kaçırmış olacaksın." "Peki neymiş bu bok be?" diye sordu Martin. "Adamlar akıllı birader. Seni ticaret odasında arkadaşlık ederken bulduğum o atıcı, ciğeri 5 para etmeyenlerden değil. Sen kitapları okuyunca kendini yapayalnız kalmış buldun. İşte ben de sana bu akşam kitap okumuş başka adamları tanıtacağım. Bundan sonra yalnız kalmazsın artık." Bloğun sonuna geldikleri sırada "Onların sonu gelmez tartışmalarıyla kafamı yorduğum yok" dedi. "Onların kitap felsefeleri beni ilgilendirmez. Ama göreceksin, bu çocuklar burjuva domuzları değil, bilgi sahibi kimselerdir. Yalnız dikkat et, bu herifler dünyada aklına gelebilecek her konuda seni çiğ çiğ yerler." Bir süre sonra soluyarak, aynı zamanda da kendisini 2 damacananın yükünden kurtarmaya çalışan Martin'e karşı koyarak "İnşallah Norton oradadır" dedi. "Norton idealisttir. Harvard mezunu. Müthiş bir hafızası vardır. İdealizm onu felsefi anarşiye yöneltti. Ailesi de sokağa attı onu. Babası bir demiryolu başkanı ve bir milyoner ama oğlu San Francisco'da 25 sente satılık tek sayfalık bir anarşizm dergisinin editörlüğünü yaparak açlıktan geberiyor." Martin San Francisco'yu fazla bilmiyordu. Hele Market sokağının güney tarafını hiç. Bu yüzden nereye götürüldüğünün farkında bile değildi.
Devam et dedi. Onları görmeden sen onlardan bahset bana. Hayatlarını nasıl kazanıyor bunlar? Nasıl olmuş da buraya düşmüşler? İnşallah Hamilton oradadır. Brissenden böyle diyerek durdu ve ellerini dinlendirdi. Adı Strap, Hamilton, iki at arasında tire var biliyorsun. Güneyli eski bir soydan geliyor. Serserinin biri sosyalist kooperatif mağazalarından birinde haftada 6 dolara sözde kitaplık yapıyor, katiplik yapıyor. Daha doğrusu yapmaya çalışıyor. Ama dünyada tanıdığım en tembel heriftir. Müzmin bir hayat, kente postu serer oturur. Bütün gün ağzına bir lokma bile koymadan bankın üstünde oturduğunu gördüm. Sonra akşamleyin onu yemeğe davet ettiğimde de şu 2 blok ötedeki lokantaya bana "Çok uzun iş şimdi oğlum. Onun yerine bana bir paket sigara al daha iyi" demişti. Chris onu materyalist tekliğe çevirinceye kadar o da senin gibi bir Spencer'cıydı. Eğer yapabilirsem onu tekçilik hakkında konuşturmaya çalışacağım. Norton da tekçidir. Yalnız o ruh dışındaki her şeyi kabul eder. Martin, Chris kim diye sordu. Gideceğimiz yerde kalıyor. Vaktiyle profesörmüş, üniversiteden kovulmuş. Hep aynı hikaye. Çelikten kıskaç gibi bir kafası var. Hayatını bildiğimiz yöntemle kazanır. Böyle düştüğü sırada sokakta dilencilik bile yaptığını biliyorum. Vicdansız herifin biridir. Hiç ayırt etmez, cesedi bulsa kefenini soyup alır. Onunla burjuvaların arasındaki fark şu ki, bir iki işin hilesine kaçmadan soyar. Nelson'dan, Schopenhauer'dan ya da Kant'tan bahseder ama dünyada gerçekten önem verdiği tek şey tekçiliktir. Mary'i de dahil edebiliriz. Onun 5 köpek etmeyen tanrısı Haeckel'dır. Ona hakaret etmenin tek yolu Haeckel'a şöyle bir dokunmaktır. Brissenden merdivenleri tırmanmadan önce damacaları yukarı kat merdivenlerine açılan kapının eşiğine koyarak "İşte burada oturuyorlar" dedi. Altında bir meyhane ile bir bakkal dükkanı bulunan alışılmış 2 katlı köşe başı binalarından biriydi bu. Çete burada oturuyor işte. Bütün üst katı kendilerine almışlar. Ama içlerinde yalnız Crayas'ın 2 odası vardır. Hadi gel. Üst katın holünde tek ışık yanmıyordu. Ama Brissenden zifir karanlıkta bir hayalet gibi yolunu bulup ilerledi. Martin'e bir şey söylemek için durdu. Bir çocuk var. Stevens, ilahiyatçıdır. Acele ettiği zaman her şeyi birbirine karıştırır. Şimdi bir lokantada bulaşıkçılık yapıyor. İyi prolara bayılır. Onun 10 sente yemek yenilen lokantada yemek yiyip de yemeğin üstüne içtiği proya 50 sent verdiğini gördüm. Onun için birkaç pro koydum cebime. Ama bakalım görebilirsek eğer. Sonra bir başka çocuk daha var. Barry, Avustralyalı istatikçidir. Aynı zamanda da canlı spor ansiklopedisi. Ona Paraguay'ın 1903 ziraat üretimini ya da 1890'da Çin'in İngiltere'den ithal ettiği çarşaflık bez miktarını veya Jimmy Brett'in Battling Nelson'la hangi siklette dövüştüğünü ya da 1868'de Amerika Birleşik Devletleri'nin tüy, horoz, orta ve hafif siklet boks şampiyonlarını sor, bir makine gibi en doğru cevabı verir sana. Sonra Andy var, bir farmason, her şey hakkında fikre sahiptir. İyi de satranç oynar. Sonra bir başkası da Harry'dir. Fırıncılık yapar. Koyu sosyalisttir. Aynı zamanda da kuvvetli bir sendikacıdır.
Sırası gelmişken şu aşçılar ve garsonlar grevini hatırlarsın. O sendikayı oluşturup da grevi başlatıveren Hamilton'du. İşte o grevi daha önceden bu evde Grace'in odasında o hazırladı. Sırf keyif için yaptı bu işi ama sendikada kalamayacak kadar tembeldi. Ne var ki istese çok yükselebilirdi. Eğer bu derece böylesine tembel olmasa onun elinden hiçbir şey kurtulamaz. Brissenden ileride bir ışık çizgisi bir kapının eşiğini gösterene kadar karanlıkta ilerledi. Kapıyı vurdu. Kimdir sorusuna cevap verdi ve kapı açıldı. Martin bir anda kendini içeride kraliçeye el sıkışır buldu. Grace pırıl pırıl bembeyaz dişleri, kor gibi iri gözleri, biraz düşük siyah bıyıkları olan yakışıklı, esmer bir gençti. Evi idare ettiği anlaşılan Harry adındaki genç, sarışın kız da hem mutfak hem de yemek odası görevini gören ufak arka odada yerde bulaşık yıkamakla meşguldü. Tepelerinde yıkanmış çamaşırlar asılıydı. Çamaşırların asıldığı koridorlar ve dolayısıyla çamaşırlar öyle sarkmıştı ki Martin önce bir köşede konuşmakta olan iki erkeğin farkına varamadı. Bu ikisi Brissenden'ı selamlayıp şarap damacalarını gürültüsüyle karşıladı. Tanıştırılan Martin bunların Andy ve Party olduklarını öğrendi. Bu arada Brissenden'da toddy üretip viski soda hazırlamakla meşguldü. Onun "takımı getir bakalım" emri üzerine Andy fırlayıp oturanları çağırmak için odaları dolaşmaya başladı. Brissenden Martin'e şansımız varmış diye fısıldadı. Çoğu burada. İşte Norton'la Hamilton. Gel de tanış onlarla. Stevens'ın ortalarda olmadığını duydum. Eğer başarabilirsem onları tekçilik hakkında konuşturmaya çalışacağım. Aralarında şöyle bir tartışmaya başlayıncaya kadar bekle. O zaman ısınıp canlanırlar. Önceleri konuşmalar sıkıcıydı. Bununla beraber Martin onların işlek kafalarını takdirden geri kalmadı. Fikirlerinin ekseriye çarpışmalarına rağmen bunlar fikir sahibi insanlardı. Yine bunlar zeki ve bilgili olmalarına rağmen yapay değildiler. Martin çabucak bu adamların hangi konuda konuşurlarsa konuşsunlar, o konunun bilgi ve olan bağlantısına başvurduklarını ve bunların aynı zamanda toplum ve evren hakkında köklü ve düzgün bir fikir sahibi olduklarını gördü. Bunların fikirlerini kimse hazır lop vermemişti. Bunların her biri şu veya bu sınıfın birer isyancısıydılar ve hepsinin de dilleri boş ve yavan sözlere yabancıydı. Martin, Morse'ların evinde hiç böylesine hayret verici bir konu zenginliği içinde tartışıldığına rastlamamıştı. İlgi gösterdikleri konular ancak zaman zaman sınırlayabilirdi. Konuşma, dram sanatının geleceğinden kalkıp Mansfield'ı hatırlatan eserlere, oradan da Mrs. Humphrey'e yeni kitabıyla Sav'ın en yeni tiyatro oyununa geldi. Sabah gazetelerinin bazı baş makalelerini takdir ettiler, bazılarını aşağıladılar. Yeni Zelanda'daki iş durumundan Harry James ile Brander Matthews'a atladılar. Oradan Almanların uzak doğu planlarına ve sarı tehlikenin ekonomik yönden değerlendirilmesine geçtiler. Alman seçimleriyle Babel'in son konuşması üzerinde çekiştiler ve nihayet yerel siyaset üzerinde en son planlar işçi sendikaları toplantısındaki yönetsel rezaletler ve liman deniz işçileri grevini düzenlemek için çekilen teller üzerinde karar kıldılar.
Sorunların özellikleri hakkındaki bilgileri Martin'i şaşırttı. Gazetelerde hiç çıkmamış olan şeyleri biliyorlardı bunlar. Kuklaları oynatan ipleri, telleri ve gizli elleri biliyorlardı. Mary adlı kızın da tartışmaya karışmış ve Martin'in tanıdığı pek az kadında rastladığı bilgi dağarcığı da onu ayrıca şaşırttı. Martin'le o Swinburne ile Rosette'nin bahsettiler. Sonra da kız Martin'i Fransız edebiyatının henüz Martin'in ulaşamadığı derinliklere sürükledi. Kız Maeterlinck'i savunduğu zamanda Martin'in öç alma sırası gelmiş oldu. Hemen Güneşin Utancı adlı denemesindeki üzerinde iyice düşünülmüş tezini ortaya koydu. Diğer erkeklerin birçoğu da onların yanına gelip konuşmaya katıldığı ve havayı keşif bir sigara dumanı kapladığı sırada Brissenden savaş bayrağını salladı. "İşte tam senin dişine göre bir körpe et, Grace," dedi. Herbert Spencer'a bir aşık heyecanı ile bağlı çiçeği burnunda bir delikanlı. "Onu da haykala yap bakalım, yapabilirsen." Grace sanki uykudan uyanır gibi doğruldu. Gözleri madeni manyetik bir pırıltıyla şimşeklendi. Aynı anda da Norton, Martin'e onu mükemmelce koruyacağını anlatmak istercesine tatlı kız gibi bir tebessümle çok sempatik bir şekilde baktı. Grace doğrudan doğruya Martin'e çullandı. Ama Norton adım adım karıştı ve sonunda Grace'le ikisi kendi bireysel savaşa girişip Martin'i bir kenara bıraktılar. Martin dinledi, memnuniyetinden inanamayıp gözlerini ovuşturacaktı. "Böyle bir şeyin olmasına imkan yoktu canım. Hele Market Sokağı'nın güney kısmının işçi mahallesinde hiç." Kitapları dile getiriyordu bu adamlar. Ateşle, şevkle konuşuyorlardı. Vaktiyle nasıl içki ve öfkenin diğer adamları tahrik ettiğini gördüyse, işte entelektüel bir dürtü de bu adamları tahrik ediyordu. Martin'in işittiği Kent ve Spencer gibi yarı efsaneleşmiş, yarı tanrılar tarafından yazılmış kutu, kitap felsefesi değil, canlı, sıcak, kırmızı bir tartışma, bir felsefe. Her teli heyecanla işlenmiş olan bu felsefe, bu iki adamda bedenleşmişti. Ara sıra diğerleri de karışıyor ve hepsi de ellerinde sigaraları, kollarını sallayarak ilgiyle ve pür dikkat dinliyorlardı. İdealizm Martin'i öteden beri hiç çekmemişti ama şimdi idealizmin Norton'un elinde meydana konuşu bir keşifti. Bu felsefenin Martin'e çekici gelen sağlam mantıklı yönünü Grace ile Hamilton gözden kaçırmış gibiydiler. Bu ikisi Norton'a metafizikçi diye dudak büküyor, buna karşılık Norton da onlara metafizikçiler diye aşağılıyordu. Fenomen ve Newman terimleri çok geçiyordu. Grace ile Hamilton Norton'u bilinçli anlatmaya çalışmakta suçladılar. O da onları kelime cambazlığı ile ve olayları açıklayan genel kurallara, olaylardan hareket ederek varma yerine bu kurallara kelimelerden hareket ederek varan bir muhakeme tarzına başvurmakla suçlandırdı. Grace ile Hamilton buna çok şaşırdılar. Onların muhakeme yöntemlerinin en baş prensibi olaylardan hareket etmek ve olaylara birat vermekti. Norton, Kant felsefesinin derinliklerine dalınca, Grace ona bütün o ufak cici Alman felsefesinin öldükten sonra Oxford'a gittiğini hatırlattı. Biraz sonra da Norton onlara Hamilton'un cimrilik kanununu hatırlatınca, bunun hemen kendi muhakeme yollarının her birine uygulanmasını istediler.
Martin dizlerini karnına çekmiş, bütün bunlardan son derece zevklenmişti. Ne var ki Norton bir Spencercian değildi. Nitekim diğer ikisine olduğu kadar Martin'e de hitap ederek Martin'in felsefi yönüyle savaşıyordu. Doğrudan doğruya Martin'e bakarak, "Biliyorsun ki Berkeley'e hiçbir zaman cevap verilebilmiş değildir," dedi. "Bir cevaba en çok yakışan Spencer olmuştur. Ama onunki de pek yakın sayılmaz. Spencer'ın ardından gidenlerin en sadığı bundan daha ileri gidemeyecektir. Geçen gün Salaberry'nin bir denemesini okuyordum. Herbert Spencer için söyleyebildiği, onun Berkeley'e bir cevap vermeye yaklaşmış olduğundan ibaretti. Hamilton, "Hume'un ne dediğini biliyor musun?" diye sordu. Diğeri evet anlamına başını salladı ama Hamilton diğerleri de duysunlar diye yine söyledi. "Hume diyor ki Berkeley'in delilleri ne cevap kabul eder ne de ikna edicidir." Diğerleri cevaben, "Onun Hume'un kafasında," dedi. "Hume'un kafasına da tıpkı sizinki gibiydi. Şu farkla ki o Berkeley'e cevap verilemeyeceğini kabul edebilecek kadar akıllıydı." Kendini hiç kaybetmemesine rağmen Norton hassas ve heyecanlı, diğerleri ise dürtmek için en yumuşak yeri arayan soğukkanlı bir çift canavar gibiydiler. Gece geç vakitlere doğru Norton, kendisine bir metafizikçi diye üst üste yapılan saldırıların altında inleyip ayağa fırlamamak için altındaki sandalyeye sımsıkı sarılarak kıvılcımlar saçan gri gözleri ve haşin, metin bir ifade almış kız gibi yüzüyle onlara karşı büyük bir hücuma kalktı. "Pekala, yakılıklar, sizi pekala, belki de ben bir büyücü gibi muhakeme yürütüyorum. Ama siz nasıl muhakeme yürütüyorsunuz Allah aşkına? Dayanacak temeliniz yok sizin. Hiç girmeye hakkı olmayan yerlere sürükleyip durduğunuz pozitif ilminizle ilimden uzak bir dogmatiksiniz siz. Daha materyalist tekçilik ekolü ortaya çıkmadan çok önce temel öyle bir değişikliğe uğradı ki temel diye bir şey kalamazdı zaten. Locke da bunu yapan John Locke. 200 yıl önce, hatta daha bile önce, İnsan Zekası Üzerine Deneme adlı eserinde doğuştan gelen fikirlerin var olamayacağını ispat etmişti. İşin en hoş tarafı da bunun sizin iddia ettiğiniz şeyin bizzat kendisi oluşudur. Bu gece siz tekrar doğuştan gelme fikirlerin var olamayacağı üzerinde ısrar edip durdunuz. Peki bu ne demektir? Bu ne demektir ki sonsuz gerçeği hiçbir zaman bilemezsiniz. Doğduğunuzda beyniniz bomboştur. 5 duyumuz sayesinde alabileceğimiz bütün içerik görünüşlerden veya fenomenlerden ibarettir. Örneklere gelince ki bunlar da doğduğumuz zaman beynimizde değildir. Grace onun sözünü kesmek istedi. Norton, "Sözümü bitirinceye kadar bekle," diye bağırdı. Madde ve kuvvet arasındaki karşılıklı etkisi sımsıcak şu veya bu şekilde duyularımıza çarptığı şekliyle bilebilirsiniz. Görüyorsunuz ya, delil getirebilmek uğruna maddenin varlığını kabul ediyorum. Yapmak istediğim şey de sizi kendi delilinizle yıkmaktır. Bunu başka türlü yapmama imkan vermek, zira her ikiniz de felsefi bir soyutlamayı anlamaya doğuştan yetersizsiniz. Evet, şimdi şöyle söyleyin bakalım, şu pozitif ilminize göre madde hakkında ne biliyorsunuz? Maddeyi sadece fenomenlerine göre ve görünüşleriyle alıyorsunuz. Sadece onun değişikliğinden ya da onda meydana gelen bilincinizdeki sebep değişikliğine benzer değişikliklerin farkındasınız.
Pozitif ilim sadece fenomenlerle ilgilidir. Halbuki siz birer ontolojist gibi hareket edip örneklerle savaşacak kadar aptalsınız. Ne var ki bizzat pozitif ilmin tarifine göre ilim görünüşlerle ilgilidir. Kant'ı yok etseniz bile Berkeley'e cevap veremezsiniz. Halbuki siz pozitif ilmin Tanrı'nın yokluğunu ya da ikisi de aynı kapıya çıktığına göre maddenin varlığını ispat ettiğini iddia ettiğiniz zaman Berkeley'in yanıldığını farz etmiş oluyorsunuz. Spencer bir agnostik olmakla haklıydı. Ne var ki Oakland'a giden son vapura yetişmeleri lazımdı. Bu yüzden Brissenden ve Martin sessizce kalkıp gittiler. Onlar gittiğinde Norton hala konuşuyordu. Chris ile Hamilton da o sözünü bitirir bitirmez atılmak için birer av köpeği gibi bekliyorlardı. Vapura bindiklerinde Martin, "Bana peri masallarındaki gibi bir gün yaşattın," dedi. "Bu gibi insanlarla tanışmak hayata değer kazandırıyor." Zihnim öyle bir kamçılandı ki idealizmi daha önce hiç takdir edememiştim. Yalnız yine de kabul etmiyorum. Daima gerçekçi olacağım, ben biliyorum. Ben böyle yaratılmışım. Yalnız Chris ile Hamilton'a bir cevap vermek isterdim. Öyle sanıyorum ki Norton'a da söyleyecek bir iki sözüm olacaktı. Spencer'a darbe indiremediler bir kere. İlk defa sirke giden bir çocuk kadar heyecanlıyım. Anlıyorum ki benim biraz daha okumam lazım. Hemen Salebe'nin eserlerini arayıp bulacağım. Hala Spencer'e dil uzatılamayacağı kanaatindeyim. Gelecek tartışmada ben de varım. Istıraplı bir şekilde nefes alan birisinden boyun atkısına gömülmüş, çenesi göğsünün üzerine düşmüş, uzun paltosuna sarılmış bir halde pervanelerin titreyişiyle uyuyakalmıştı. Martin sabırsızca güneşin utancının bir an önce yayınlanmasını ve edebiyat dünyasının gerçek bir yapıtı nasıl olur görmesini istiyordu. Bu nedenle Brissenden'ın sert ve katı muhalefetine rağmen yazıyı paket edip Akropolis'e postaladı. Dergilerle ilgili kesin kanaatlerini açıkça söyleyen Martin'e de dergilere yazmaktan vazgeç diyen Brissenden'a rağmen gönderdi. Bu yazının derginin şeref sayfasında çıkacağını umuyordu. Ayrıca dergiler tarafından tanınmanın kendisini hem kitap çıkaran yayın evlerine tanıtacağını hem de kitap yazma teklifi alma yolunu açacağını düşünüyordu. Aynı şekilde sapkını da bir dergiye yolladı. Martin, Brissenden'dan deki katı fikre rağmen bu büyük şiirin yayınlanacağından emindi. Bununla beraber şiirin yazarının iznini almadan yayınlanmasını istemiyordu. Niyeti şiiri dergilerden birine kabul ettirmek, sonra da Brissenden'la kıyasıya mücadele etmek için karşısına silahlarını kuşanmış bir halde çıkmaktı. Bütün bunların ince hesaplarını yapan Martin, aklından geçenleri uygulamaya koydu. Yine o sabah haftalarca öncesinden ana hatlarını hazırladığı ve yaratılmak için çığlıklar atarak kendisini durmaksızın rahatsız etmekte olan bir öyküye başladı. Görünüşte bu gerçek bir dünya içinde ve gerçek şartlar altında oluyordu. Kahramanları da gerçek kişilerdi. Öykü 20. yüzyılda geçiyor, aşk ve deniz temasını işliyordu. Ancak öykünün kuvveti, canlılığı altında başka bir şey bulunacaktı. İşte Martin'in bu öyküyü üretmeye zorlayan da kendisi değil, bu şeydi. Bu bir motifti.
Böyle bir motif bulduktan sonra belirli kişileri ve yeri uzay ve zaman içinde kafasında düşünüp kurdu. Bu öykü için Gecikmiş adını uygun gördü. Öykünün 60 bin kelimeyi geçmeyeceğine emindi ki bu da onun muhteşem verim gücü için oyuncaktı. İlk gün öyküsünü zevkle ele aldı. Artık araçlarının keskin ağızlarının kayarak eserini bozacağı kokusu kalmamıştı içinde. Uzun aylar süren görsel ve bedensel çalışmaları meyvesini vermişti. Şimdi şekil vermekte olduğu şey üzerinde artık ustalaşmış ellerle daha serbestçe çalışabilirdi. Öte yandan birbirini kovalayan saatler boyunca çalıştıkça da daha önce de hiç hissetmediği bir şeyi, hayatı ve hayatın serüvenlerini kavrayan, avucunun kendinden emin ve çok geniş kavrama yetisini hissetti. Gecikmiş belirli karakterleri ve belirli olayları bakımından gerçeklik taşıyan bir öyküyü anlatacaktı. Ama Martin emindi ki bu aynı zamanda her devirde dünyanın bütün denizleri ve herkes için gerçeklik taşıyan büyük yaşamsal önemi olan şeylerden de bahsedecekti. Bu Herbert Spencer sayesinde diye düşündü. Yazdıklarının önemli şeyler olduğunun farkındaydı. Kulaklarında hiç durmayan bir nakarat halinde basan kazanacak sözleri çınlıyordu. Tabii basan kazanacaktı. Sonunda dergilerin kapışacakları yazıyı yazıyordu işte. Bütün öykü şimşek parıltıları halinde bir anda gözlerinin önünden geçti. Kısa bir ara verip defterine bir paragraf yazdı. Bu Gecikmiş'in son paragrafı olacaktı ama bütün kitap kafasında öyle canlı bir şekilde tamamlanmıştı ki daha kitabı bitirmesine haftalar varken defterine kitabın bitiş paragrafını yazabiliyordu. Henüz yazılmamış olan öyküyü deniz öyküleri yazarlarının öyküleriyle karşılaştırdı ve kendininki ona diğer öykülerle ölçülemeyecek kadar üstün geldi. Kendi kendine yüksek sesle buna yaklaşacak yalnız bir kişi var dedi. O da Konrad. Hatta öykümü okusa o bile yerinden kalkıp ellerimi sıkar ve aferin Martin oğlum derdi diye mırıldandı. Bütün gün başını kaldırmadan çalıştı. O gece Morse'lara yemeğe davetli olduğu son dakika aklına geldi. Brissendon'un sayesinde siyah elbisesi reyinden kurtulduğu için Martin akşam yemeği davetlerine katılabilir hale gelmişti. Kentin çarşısında tramvaydan atlayıp Salaby'nin kitaplarını aramak için bir kütüphaneye koştu. Hayat Hikayeleri adlı kitabı aldı ve tramvayda Norton'un anlattığı Spencer hakkındaki denemeyi açtı. Martin okudukça kızdı. Yüzü kızardı, çeneleri atmaya ve elleri sanki avuçlarını ezerek öldürmekte olduğu kötü bir şeyi tekrar tekrar sıkıyormuş gibi farkında olmaksızın sıkılıp açılmaya başladı. Tramvaydan inince gazapçı bir insan nasıl yürürse o da öyle iri adımlarla kaldırım boyunca yürüdü. Morse'ların zilini öyle hırslı çaldı ki ses onu ayıltıp kendine getirdi. Böylece yüzü kendi haline gülmekten aydınlık bir hal almış, sinirleri düzelmiş olarak içeri girdi. Bununla beraber daha içeri girer girmez de içini bir bezginlik kapladı. Bütün gün esinin kanatlarında yükseldiği yücelikten aşağı düşüverdi. Kafasında Brissendon'un küfür yerine kullandığı sıfatlar dönüp duruyordu. Burjuva ticaret odası kendine kızmış bir şekilde "Ne olmuş yani?" diye sordu. O Ruth'la evleniyordu. Ruth'un ailesiyle değil. Ona öyle geldi ki Ruth'u şimdiye kadar hiç bu kadar güzel,
bu kadar ince, bu kadar sağlıklı görmemişti. Ruth'un yanaklarına kan gelmişti, gözleri de yeniden Martin'i çekiyordu. Bunlar Martin'in sonsuzluğu ilk defa içinde gördüğü gözlerdi. Çoktandır sonsuzluğu unutmuştu. Ruth'un gözlerinde bütün kelime halindeki delillerin yerini tutan bir öyle delil okudu ki buna kendi de şaştı. Bunu Ruth'un önünden bütün tartışmaları kaçıran gözlerinde gördü. Zira aşk vardı bu gözlerde. Martin'in kendi gözlerinde de aşk vardı ve aşk tartışma kabul etmezdi. İşte Martin'in aşk doktrini buydu. Yemeğe oturmadan önce Ruth'la beraber geçirdiği yarım saat onu son derece mutlu etti. Bununla beraber masada yorucu günün sonucu olan kaçınılmaz reaksiyon ve aşırı yorgunluk hali Martin'i üzerine çöktü. Gözlerinin yorgun, kendisinin sinirli olduğunun farkındaydı. Şimdi dudak büküp aşağıladığı ve çok kere kendisine sıkıntı veren bu masanın vaktiyle yüksek kültür ve temiz bir hayatla dolu olduğunu hayal ettiği bir atmosferde medeni kişilerle ilk yemeğini yediği masa olduğunu hatırladı. Yemeğe yarayan araçların insanı dehşete düşürecek kadar kalabalık ayrıntılarıyla şaşkına döndü. O günü yeniden anımsadı. Bir adımda baş döndürücü bir sosyal yüksekliğe ulaşmaya çalışarak ve o gulyabani bir uşağın işkencelerine uğrayıp çevresinde olanları anlama gayretiyle derisinin her gözeneğinden ter fışkıran onurlu bir vahşiydi o. Sonunda da sahip olmadığı bilgi ya da kibarlığa sahipmiş gibi görünmeye çalışmamaya, açık yüreklilikle gerçek haliyle görünmeye karar verdi o an. Tıpkı gemide bir kaza ihtimali düşüncesiyle aniden korkuya kapılan bir yolcunun can yeleklerinin yerine öğrenmeye çalışması gibi emin olmak için gözlerini Ruth'a dikip baktı. Elde ettiği karşılık bu kadardı. Aşk ve Ruth. Geri kalan hiçbir şey kitaplardaki tanıma uymuyordu. Halbuki aşk ve Ruth uyuyordu. Martin onlar için biyolojik bir açıklama bulmuştu. Aşk hayatın en yücelmiş bir ifadesiydi. Doğa bütün erkekleri olduğu gibi Martin'i de sevme amacına uygun olarak hazırlamak için on binlerce yüzyıl, yüz binlerce, milyonlarca yıl harcamıştı. Ve Martin, tabiat ananın bu amaçla yarattığı kişilerin en mükemmellerinden biriydi. Doğa, aşkı Martin'in içinde en kuvvetli his yapmış, ona verdiği hayal gücüyle de bu hissin gücünü %10 binlerce defa çoğaltmış, Martin'i heyecanlandırmak, eritmek ve çiftleştirmek için sapkınların arasına göndermişti. Eli Ruth'un masanın altındaki elini aradı. Ruth ona alelacele baktı. Gözleri pırıl pırıl mahmur mahmurdu. Her yanını kaplayan heyecan yüzünden onun kendi gözlerindeki parlaklığı görmesinden meydana geldiğinin farkında değildi. Masanın öbür ucunda Mr. Morse'un sağ tarafında yerel mahkeme yüksek yargıcı hakim Blood oturuyordu. Martin onunla birçok kereler karşılaşmış ama bir türlü sevememişti adamı. Martin ile Mr. Morse işçi sendikaları, yerel durum ve sosyalizm tartışması yapıyorlar ve Mr. Morse Martin'e sosyalizm konusu üzerinde takılmaya, onu kızdırmaya çalışıyordu. Nihayet yargıç Blood masanın karşı tarafından babaca bir acıma ve şefkatle bakarak Martin'e yatıştırıcı bir şekilde "Büyüyünce sen de vazgeçersin bu fikirlerden, delikanlı" dedi. Delikanlılık çağlarına ait bu çeşit uyuşturucuların en iyi tedavisi zamandır.
Mr. Morse'a dönerek, bu gibi durumlarda tartışma faydalı değildir. Tartışma hastayı inatçı yapar. Diğeri gayet ciddi bir şekilde onaylayarak, haklısınız dedi. Bununla beraber hastayı ara sıra kendi durumu hakkında uyarmak yerinde olur. Martin güldü ama bu gülme zorlamaydı. O gün çok çalışmıştı. Gün uzundu ve Martin çalışması da çok yorucu olmuştu. Şimdi de içinden taşan, onu zorlayan reaksiyonun sancılarını çekiyordu. Şüphe yok ki ikiniz de mükemmel birer doktorsunuz, ancak eğer hastanın kendi fikrini söylemesine de kerem edip izin verirseniz size şunu söylemek isterim. Birer tanı uzmanı olarak ikiniz de hiçsiniz. Gerçekte ikiniz de bende var olduğunu sandığınız hastalıkla sakatsınız. Bana gelince benim muafiyetim var. Yarı oluşmuş haliyle damarlarınıza yerleşmiş bulunan sosyalist felsefe bana dokunmaksızın yanımdan geçti. Yargıç zekice diye homurdandı. Tartışmada durumu tersine çevirmek için mükemmel bir oyun. Sizin ağzınızdan duymuştum. Martin'in gözleri alev saçıyordu ama kendine hakim olmasını bildi. Biliyor musunuz Yargıç Bey, ben sizin seçim kampanyası konuşmalarınızı dinledim. Zorlayıcı bir yolla kendinizi rekabet sistemine ve kuvvetlilerin ayakta kalacağına inandığınızda kandırmaya çalışıyor, fakat aynı zamanda da diğer yandan kuvvetli olanın kuvvetini budamak için de bütün gücünüzle her çeşit tedbiri başvuruyorsunuz. Benim delikanlım. Unutmayın ki kampanya nutuklarınızı dinledim diye Martin uyardı. Hepsi de kayıtlara geçmiştir. Devletler arası ticaret sistemleri hakkındaki tutumunuz, Standard Oil Kompanyası ile demir yolları tröstü düzenleri, ormanların korunması ve daha buna benzer binlerce kayıtlayıcı ve hepsi de sosyalistçe olan tedbirlerden yana olan tutumunuz. Yani bana bu çeşitli kuvvetlerin çok kötü bir şekilde kullanışlarının kayıtlandırılması gerektiğine inandığınızı mı söylemek istiyorsunuz? Hayır, sorun bu değil. Ben size sizin iyi teşhis koyamadığınızı söylemek istiyorum. Size söylemek istiyorum ki benim kanımda sosyalizm mikrobu yoktur. Size demek istiyorum ki bu mikrobun zayıf düşürücü tahriplerine uğrayan sizlersiniz. Bana gelince ben tıpkı sizin sözlükte karşılığı olmayan anlamlar vererek başka bir kılık altında gizlediğiniz ve sahte bir sosyalizmden başka bir şey olmayan soysuz demokrasinizin karşıtı olduğum gibi sosyalizmin de köklü bir karşıtıyım. Bu hareket adamıyım ben. Hem öyle bir hareket adamıyım ki peçelerle örtülü bir sosyal düzenin yalanları içinde yaşayan ve görüşleri bu peçeyi delerek altındaki şeye nüfuz edemeyecek kadar zayıf olan sizin gibiler benim tutumumu anlayamazlar. Kendinizi kuvvetlinin yaşayacağına, kuvvetlinin hakimiyetine inandığınıza inandırmaya çalışıyorsunuz siz. Ben ise inanıyorum. İşte fark burada. Biraz daha genç, şöyle birkaç aycık daha genç olduğum sıralarda ben de aynı şeye inanıyordum. Biliyor musunuz, sizin fikirleriniz ve sizinkiler fikirleri beni hayran bırakmıştı. Ne var ki tüccarlar ve iş adamları olsa korkak birer hükümdardırlar. Bunlar bütün günlerini para kazanma teknesi içinde birer domuz gibi homurdanarak sömürmektedirler. İşte bunun içinde ben yüksek izninizle aristokratlar arasındaki yerime döndüm. Bu odada tek bireyci benim. Ben devletten hiçbir şey beklemiyorum. Devleti kokmuş işe yaramazlığından kurtaracak olan kuvvetli adam da
At sırtındaki adam da ümidim benim. Nice haklı. Şimdi size Nice'nin kim olduğunu anlatacak değilim ama Nice haklıydı işte. Dünya kuvvetlerin dünyasıdır. Aynı zamanda soylu domuzlara özgü ticaret ve alışveriş teknesinde yuvarlanmayanlarındır. Dünya gerçek soylulara aittir. Büyük sarışın hayvanların, kavuk sallayanlarındır dünya. Bunlar da sizi hap diye yutacaklar. Siz, sosyalizmin korkan ve kendilerini sosyalist sananları. O bağlı ve aşağılık kölece, ahlakınız da sizi asla kurtaramayacak. Bütün bunlar sizin anlayamayacağınız şeylerdir. Bu konularla daha fazla canınızı sıkmayacağım. Yalnız şurasını hatırlarınızdan çıkarmayın ki Oakland'daki bütün bireycilerin toplasanız yarım düzineyi geçmez ve Martin Eden da onlardan biridir. Martin tartışmayı bitirdiğini belli ederek Ruth'a döndü. Yumuşak bir sesle. Bugün sinirlerim çok yorgun. Sadece seni sevmek istiyorum, konuşmak istemiyorum. Ben ikna olmadım. Bütün sosyalistler düzenbazdır. Onlar için söylenecek en doğru laf da budur diyen Martin Morse'u duymazlıktan geldi. Yargınç blond. Ben seni gene de iyi bir cumhuriyetçi yaparız dedi. Martin keyiflendi. Siz beni cumhuriyetçi yapamadan yetişecektir at sırtındaki adam, merak etmeyin. Mr. Morse olanlardan memnun değildi. Fikirlerine saygı göstermediği, kendisine anlayış göstermediği gelecekteki damadının tembelliğini ve doğru dürüst aklı başında bir iş konuşmaya yanaşmamasını beğenmiyordu. Böylece Mr. Morse konuşmayı Herbert Spencer'a getirdi. Yargıç Blond da ona yardımcı oldu. Filozofun adı geçer geçmez kulaklarını diken Martin ise Herbert Spencer'a karşı ağır ve kendini beğenmişçesine eleştiriye kalkmış olan yargıcı dinlemekteydi. Mr. Morse, hadi bakalım al sana der gibilerinden Martin'e baktı. Martin içinden geveze alıklar dedi. Ruth ve Arthur'la konuşmaya devam etti. Ama geçirdiği uzun günün yorgunluğu ve bir gece önceki hakiki kir Martin üzerinde etkisini göstermeye başlamıştı. Üstelik tramvayda da okuyup da köpürdüğü şey de hala beynini yakıp kavuruyordu. Onun kendini tutmak için harcadığı gayreti görüp korkan Ruth birden "Ne oluyor kuzum?" diye sordu. O sırada yargıç Blot, bilinmeyenlerden başka tanrı yoktur ve Herbert Spencer onun peygamberidir diyordu. Martin yargıç Blount'a döndü. Sakin bir sesle. Ucuz bir karar. Bunu ilk defa Stale Parkı'nda iyi bir sopa yemesi gereken bir işçinin ağzından duymuştum. Ondan sonra da çok işittim bunu ve her seferinde bu lafların tuvalet kokan havası midemi bulandırmıştır. Kendi kendisinden utanmanız lazım sizin. Bu büyük ve asil adamın adını sizin ağzınızdan işitmek bir lağım çukurundan şebnem damlası bulmaya benziyor. Sanki odaya yıldırım düşmüştü. Yargıç blond saraya tutulmuş bir yüzle Martin'e gözlerini fal taşı gibi açmış bakıyordu ve tıs çıkmıyordu ortalıkta. Mr. Morse içinden memnun olmuştu. Kızının ne kadar sarsıldığını görüyordu. Onun da yapmak istediği buydu işte. Vahşi çocuğun hiç beğenmediği pis yüzünü ortaya çıkarmak. Ruth'un eli masanın altından yalvarır gibi Martin'in elini aradı. Ama Martin'in tepesi atmıştı bir kere. Yüksek makamlara çıkmış şu entelektüel gösterişli adamların sahtekarlıkları onu deliye çevirmişti.
Bir yüksek mahkeme yargıcı. Böyle muhteşem zatlara aşağıdan, çamurun içinden bakıp da onları tanrılaştırdığı zamanlar henüz birkaç yıl geride kalmıştı. Yargıç Blond kendini topladı ve terbiyeli bir tavır takınarak Martin'e hitap etti. Martin ise onun bu terbiyeli tavrını hanımların yüzü suyu hürmetine takındığını anlamıştı. Bu bile onun öfkesini arttırdı. Şu dünyada şeref diye bir şey kalmamış mıydı yani? Yargıç Blond'a, "Spencer'ı benimle tartışamazsınız," diye bağırdı. Spencer hakkında onun kendi vatandaşlarının onun hakkında bildiklerinden fazla bir şey bilmiyorsunuz siz. Ama bunda sizin kabahatiniz yok, kabul ederim. Bu sadece zamanımızdaki nefret edilecek cehaletin bir görünüşünden ibaret. Bu akşam buraya gelirken bunun bir örneğiyle daha karşılaşmıştım. Saleby'nin Spencer hakkındaki bir denemesini okuyordum. Bu yazıyı okumalısınız. İstediğiniz kitapçıdan satın alabilirsiniz ya da isterseniz kütüphanelerden de edinebilirsiniz. Eğer okusaydınız bu soylu kişiye saldırı anlamında Saleby'ye kıyasla yaya kalmış olmanızdan ve cehaletinizden dolayı utanç duyardınız. Bu sizin utancınızı bile utandıracak bir utanç rekorudur. Spencer'ın soluduğu havayı kirletmeye bile layık olmayan bir akademik filozof, onun için yarı okumuşların filozofu demişti. Spencer'dan 10 sayfa bile okuduğunuzu sanmam. Ama Spencer hakkında sizden fazla okumadığı halde muhtemelen sizden çok daha zeki olan eleştirmenler gelmiş geçmiştir. Bunlar Spencer'ın ardından gidenleri açıkça Herbert Spencer'ın yazılarından kendi koyduğu prensiplere göre okutturacak kadar büyük bir ihtilal yaratan adamın yazılarından bir tek delil, bir tek fikir getirmeye davet ederler. Ekmeklerini, yağlarını bile onun fikirlerinin tekniğe uygulanmasından elde eden bu sivrisinek kafalı herifler, onun anısına küfretmeye kalkışırlar. Halbuki kafalarında değer namına ne taşıyorlarsa, bunun çoğunu Spencer'a borçludurlar. Şurası muhakkak ki eğer Spencer'ın yaşamamış olsaydı, onlara papağan gibi ezberledikleri bilgileri içinde doğru olanların çoğu var olmayacaktı. Diğer taraftan Oxford rektörü Feuerbach, yani sizden bile daha yüksek bir makamda oturan birisi, Yargıç Blond Spencer'ın gelecek nesiller tarafından bir düşünür olmaktan çok bir şair ve bir hayalperest olarak bir kenara bırakılacağını söylemiştir. Soyu köpek bunların, rezil herifler. Bunlardan bir diğeri de ilk prensipler belirli bir edebi kudretten tamamıyla yoksun değildir demiş. Yine bunların bir kısmı ise onun orijinal bir düşünür olmaktan çok çalışkan bir kafa işçisi olduğunu söylemişlerdir. Rezil köpekler, rezil köpekler. Martin birden sustu. Ortalığı bir ölüm sessizliği kapladı. Ruth'un ailesinde herkes Yargıç Blood'a başarı kazanmış, kuvvetli bir adam gözüyle bakardı. Onun için Martin'in bu çıkışı hepsini dehşete düşürmüştü. Yemeğin geri kalan kısmı bir cenaze töreni gibi geçti. Yargıçla Mr. Morse kendi aralarında tamamıyla alakasız şeylerden konuştular. Daha sonra Ruth'la Martin yalnız kaldıkları zaman hafiften atıştılar. Ruth ağlayarak ona, "Tahammül edilir insan değilsin," dedi. Martin'in öfkesi hala yatışmamıştı. "Hayvanlar, hayvanlar," diye tekrarlayıp duruyordu. Ruth ona, yargıca hakarette bulunduğunu hatırlatınca cevap verdi. "Onun hakkındaki gerçeği söyleyerek mi hakaret ettim?"
Ruth ısrarla, "Gerçek olup olmadığına aldırdığım yok benim," dedi. "Bazı nezaket kuralları vardır. Senin de kimseye hakaret etmeye hakkın yok." Martin, "Öyleyse Yargıç Blot gerçeğe hakaret etmek hakkını nereden buluyor?" diye sordu. "Şüphe yok ki gerçeğe saldırmak, yargıcınki gibi evrensel bir şahsiyete saldırmaktan daha ağır bir suçtur. O bundan da kötüsünü yaptı. Ölü bir büyük adamın, asil bir adamın adını lekeledi. Oh, hayvanlar, hayvanlar!" Martin'in birkaç şeye birden olan öfkesi yeniden alevlenmiş, onun bu hali Ruth'u korkutmuştu. Ruth Martin'i hiç bu kadar öfkeli görmemişti. Bu ise onun anlayamadığı bir şeydi. Bununla beraber bu korkusu içinde bile onu vaktiyle Martin'e çekmiş ve hala çekmekte olan o sihirli titreşimleri hissetti. Bu onu Martin'e yaslanmaya ve öfkenin en yüksek noktaya çıktığı anda ellerini onun boynuna dayamaya zorladı. Olanlar Ruth'u yaralamış, haysiyetini kırmıştı. Ama yine de ellerini Martin'in boynuna yasladı ve o, "Hayvanlar, hayvanlar!" diye öfkeyle homurdanmaya devam ederken ürpertiler geçirdi. Martin, "Bir daha varlığımla sofranızın keyfini kaçırmayacağım sevgilim," derken o hala Martin'e yaslanmış duruyordu. Martin devam etti. "Benden hoşlanmıyorlar. Benim de çirkin varlığımla onları rahatsız etmem doğru değil. Üstelik aynı şekilde onlar da benim için çirkin, iğrenç şeyler. Bir de düşünüyorum da saflık zamanlarımda yüksek tabakanın güzel evlerde oturan eğitimli bankalarda hesapları olan kişilerini adam sanırdım." Akıp giden günler Martin'le Brissenden arasındaki dostluğu iyice pekiştirmişti. Martin, dünyada kendisini anlayan yegane insanın Brissenden olduğuna inanıyor, ancak onun kanama geçirmesi karşısında üzüntüsünü gizleyemiyordu. Kötü kaderin can dostunu elinden alacağını düşünüyordu. Özellikle son 3 gün içinde 2 kanama geçiren arkadaşının iyiden iyiye toprağa yaklaştığını hissediyordu. Ne var ki Brissenden'ın elinden viski bardağı düşmüyordu. Oturup tatlı tatlı sohbet ederlerken Brissenden birdenbire, "Hadi bara gidelim," dedi. Bu cümleyi söylerken eli titriyor, parmakları bardağı zor tutuyordu. Arkadaşının bu durumu içine oturan Martin, onu kışkırtmak için, "Sosyalizmden bana ne?" dedi. Martin'in amacı konuyu dağıtmaktı. Hastalığı ciğerlerinden yüzüne vuran Brissenden boş durmadı. Kışkırtmaya kışkırtmayla karşılık verdi. Dışarıdan gelenlerin bile 5 dakika konuşmasına izin veriliyor. Kalk ve dök içini. Onlara neden sosyalizmi istemediğini anlat. Onlara kendileri ve kenar mahalle etiketleri hakkında ne düşündüğünü anlat. Niceyi kafalarına çarp ve bu zahmetin ötürü de temiz bir sopayı. İyice hır çıkar. Onların istediği tartışmadır. Senin istediğin de o ya. Biliyor musun, ölmeden önce seni bir sosyalist olarak görmek isterdim. Bu senin varlığına güç kazandırır. Yaklaşmakta olan hayal kırıklığı anında seni kurtaracak olan tek şey budur. Martin aklından geçeni hemen söyledi. Sizlerin hepinizin neden sosyalist olduğunu bir türlü çözemeyeceğim. Halkçıyız dersiniz, halktan iğrenirsiniz. Doğaldır. Ayak takımının sizin estetik ruhunuza hitap edecek bir yönü yok ki. Martin, arkadaşının yeniden doldurmakta olduğu viski bardağını parmağıyla suçlar yollu işaret ederek, "Sosyalizm seni kurtaracağı benzemiyor," dedi. Brissenden anında karşılık verdi. "Çok hastayım.
Sen sağlıklısın ve yaşaman için çok sebep var. Zaten hayatta kelepçeyle bağlanmış gibisin. Bana gelince benim neden sosyalist olduğuma şaşıyorsun. Söyleyeyim sana. Çünkü sosyalizm kaçınılmaz da ondan. Çünkü bugünkü kokumuş akıl dışı sistem dayanamayacak da ondan. Çünkü senin at sırtındaki adamının devri geçti de ondan. Köleler dayanamaz. Çok kalabalıklar. Onlar senin binicini ister istemez o daha atını atlamadan alaşağı edecekler. Sen de onlardan kurtulamazsın. Onun için sen de bütün kötü ahlakçılığını yutmak zorunda kalacaksın. Kabul ederim ki pek tatlı bir lokma değildir ama yine de çoktan biridir. Hazırlanmış bulunan bu lokmayı yutmak gerek. Sen zaten o niceden kapma fikirlerinle eski kafalı sayılırsın. Geçmiş geçmiştir ve tarihin bir tekerrürden ibaret olduğunu söyleyen de bir yalancıdır. Halkı elbette sevmiyorum ama ne yapsın zavallılar? At sırtındaki adamı getiremeyiz. Öte yandan da herhangi bir şey şimdi hakim durumda olan mahcup domuzlara da yedir. Neyse, hadi gel dedi. Gırtlağıma kadar içkiyle doldum. Eğer burada biraz daha oturacak olursam sarhoş olacağım. Doktorun ne dediğini biliyorsun. Allah doktorların belasını versin. Brissendon'la Martin ufak salonu çoğu işçi sınıfının üyeleri olan Oaklandlı sosyalistlerle tıka basa doldu buldular. Zeki bir Yahudi olan Hatip, Martin'in hayranlığını kazandı. Aynı zamanda da ondaki muhalefet ruhunu uyandırdı. Bu adam kamburu çıkmış, dar omuzları, içeri çökük göğsü ile gerçek bir halk çocuğuydu. Zavallı kölelerin de kendilerine yüzyıllar boyunca hükmetmiş, sonsuza değin de hükmedecek olan ve ihtişam içinde yüzen bir avuç kişiye karşı geliştiği mücadele Martin'i çok etkiledi. Martin'e göre bu sararıp solmuş bir tutam yaratık bir semboldü. Biyolojik kanunlara uygun olarak sefaletin kucağında yok olan koskoca bir zayıflar ve yetersizlik kitlesinin sembolü gibi duran bir heybetli o. Onlar uygun olmayanlardı. Şeytanca felsefesine, işbirliğine, karınca gibi ilgi göstermelerine rağmen doğa onları istisnai insanlar arasına koymayı reddetmişti. Tabiat ona bir dolu hayat tohumu içinden yalnız kendi seçtiklerini, yalnız en iyilerini ekmişti. Tıpkı kendisini bir maymun gibi taklit eden insanoğlunun yarış atı veya hıyar yetiştirdiği yöntemle yapmıştı doğa. Şüphesiz kozmoz yaratan daha iyi bir yöntem ortaya koyabilirdi. Bunlar yok olurlarken bir solucan gibi kıvranacaklardır. Tıpkı platformun üstündeki Hatip gibi. Tıpkı hayatın kendilerine verdiği cezaları askeriye indirmek ve kozmostan ağır basmak üzere bir çare bulmak için buraya toplanmış ter döken halkın kıvranmakta olduğu gibi. Martin işte böyle düşündü ve Brissenden onu diğerlerini terletmeye kışkırttığı zaman da aynen böyle konuştu. Platforma çıkıp toplantı başkanına seslenerek konuşma kurallarına uydu. Konuşmaya alçak sesle, Yahudi konuştuğu sırada kafasına hücum eden fikirleri toparlamak için duraklayarak başladı. Bu gibi toplantılarda her hatibe ayrılan zaman 5 dakikaydı. Ama 5 dakika bittiği sırada Martin daha yeni açılmış, bütün gücüyle doktrinlere yüklenmiş fakat saldırısını tamamlayamamıştı. Dinleyicilerin ilgisini uyandırmıştı. Bunun için toplantı başkanını Martin'in konuşma süresini uzatmak için zorladılar. Martin'i kafa seviyesi
bırakımından kendilerine layık bir düşman kabul ederek kelimesini bile kaçırmadan dikkatle dinlediler. Martin, kölelere hücumunda onların erdemleri ve taktikleri hakkında hiç sözünü sakınmadan ateşle ve inançla konuştu ve dinleyicilere bahsi geçen köleler olduklarını ima eder şekilde seslendi. Spencer'ı ve Malthus'u zikretti ve biyolojik gelişim kanununu anlattı. Anlattıklarını çabucak toparlayarak şunları söyledi. İşte bu yüzden köle tiplerden oluşmuş hiçbir devlet yaşayamaz. Eski gelişim kanunu hala geçiyor. Mesela demin de işaret ettiğim gibi yaşama mücadelesinde zayıflar ve zayıfların torunları ezilip yok olmaya doğru giderken kuvvetliler ve kuvvetlilerin torunları ayakta kalmaktadır. Sonuç olarak kuvvetli ve kuvvetlinin torunları hayatta kalır ve savaş yürüdüğü müddetçe de her neslin kuvveti daha da artar. İşte gelişim budur. Halbuki siz köleler, gelişim kanununun ortadan kaldırılabileceği, hiçbir zayıf veya yetersizin yok olmayacağı, her yetersizin günde canı çektiği kadar yemesine yeter yiyecek bulabileceği ve herkesin evlenip çocuk sahibi olabileceği kuvvetli kadar esirin de çocuk sahibi olabileceği bir topluluk hayal ediyorsunuz. O zaman sonuç ne olurdu? Her iki neslin de kuvvet ve hayat değerleri artık artmaz, aksine gitgide azalır. İşte sizin köle felsefenize müstahak olduğu cezayı verecek olan adalet. Sizin köleler topluluğunuz, köleler için kurulmuş topluluğunuzu oluşturan hayat zayıflatıp parçalanınca da o da kaçınılmaz bir şekilde zayıflayıp parçalanacaktır. Unutmayın ki ben size etik kurallardan değil, biyolojiden söz ediyorum. Hiçbir köle toplumu ayakta kalamaz. Dinleyiciler arasından biri, Amerika Birleşik Devletleri'nden ne haber diye bağırdı. Martin, ne olsun diye cevap verdi. 13 eyalet yönetimini sepetledi ve Cumhuriyet dedikleri yönetimi kurdu. Köleler kendi kendilerinin efendisi oldu. Artık kılıca hizmet etmiyorlar. Ama uzun süre efendisiz kalınamaz. Onun için yeni bir efendi tipi türedi. Bunlar sizin köle hakimlerinizi satın aldılar. Kölelik kanunlarınızı ortaya çıkarttılar ve sizin köle kızanlarınızı köle mülkiyetlerindekinden de beter bir dehşete zorladılar. Sizin çocuklarınızdan 2 milyonunun bugün Amerika Birleşik Devletleri tüccar oligarşisinde imanı gevriyor. Siz kölelerden 10 milyonunuzun ne doğru dürüst karnınız doyuyor, ne de başınızı sokacak bir yeriniz var. Buna karşılık size hiçbir köle topluluğunuzun ayakta kalamayacağını gösterdim. Çünkü böyle bir topluluk, önemi gereği gelişim yasasını ortadan kaldırmak zorundadır. Eğer bir köleler topluluğu kurulabilirse, bu topluluğun kurulması ile birlikte çürüme de başlar. Size gelişim yasasının kaldırmaktan söz etmek kolay geliyor. Ama kuvvetinizi devam ettirmenizi sağlayacak yeni yasanız nerede? Formüle edin bakalım. Yoksa formülünüz hazır mı? Öyleyse çıkarın ortaya. Martin, ayyuka çıkan sesler arasında yerine oturdu. Bir sürü adam onu tanıyabilmek için ayağa kalkmış, gürültü patırtı ediyorlardı. Bunlar teker teker gürültülü alkışlar arasında aşk ve şevkle, heyecanlı jestlerle konuşarak saldırıya cevap verdiler. Çılgın bir geceydi. Bazıları konu dışına çıktı ama çoğu doğrudan doğruya Martin'e cevap verdiler. Martin'i onun için yepyeni olan düşünce dizeleriyle sarstılar ve ona yeni biyolojik kanunlar hakkında değil ama
eski kanunların yeni uygulama şekilleri hakkında bir anlayış kazandırdılar. Her zaman terbiyelerini koruyamayacak kadar içtendiler. Bu yüzden de toplantı başkanı düzeni sağlamak için birçok defa tokmakla masaya vurmak zorunda kaldı. Tesadüfen dinleyiciler arasında toy bir gazete muhabiri de bulunuyordu. Haberlerin az olduğu bir günde oraya gönderilmiş, sansasyonel bir haber verebilmek için yanıp tutuşan bir gazeteciydi. Parlak bir muhabir değildi. Sadece sevimli ve konuşkandı. Tartışmaları takip edemeyecek kadar kalın kafalıydı. Gerçekte içinde işçi sınıfının bu ağzı kalabalık manyaklarına üstün olduğuna dair bir his vardı. Ayrıca yüksek makamlarda oturup milletlerin ve gazetelerin siyasetlerini dikte eden kişilere de büyük saygısı vardı. Daha da önemlisi bir ideali vardı. Yani yoktan haber yaratmaya yetenekli bir muhabir olmak istiyordu. Bütün bu konuşmaların neden söz ettiğini bilmiyordu. Buna lüzum da yoktu. İhtilal gibi kelimeler ona ipucu vermeye yetti. Bir tek fosil kemiğinden bütün bir iskeleti kurabilen bir yaratıcı gibi o da bir tek ihtilal kelimesinden bütün konuşmayı yeni baştan kurmayı başardı. Bu işi o gece yaptı ve güzel yaptı doğrusu. En büyük heyecanı Martin yarattığı için de bütün bu konuşmaları onun ağzından gibi yazdı ve Martin'in hızlı bireyselciliğini en koyu, kıpkızıl sosyalist laflar haline getirerek onun gösterişinin baş anarşisti yaptı. Toy gazeteci bu sanatkar gecenin renklerini koskocaman bir fırçayla verdi.